Bir Aynen. dakika. Evrencim. Biz şu anda yayındayız. Zınk diye oyuna girdik. O da güzel. Intro yok. Çat diyor şu an yayındayız abi. Intro olsun ya. Niye? Introya şimdi gir. Boom diye. Introya giremiyorum çünkü o videoyu yükledim ama video yüklenmemiş. Baksana Üzücü şu. oldu ya. Vallahi olmadı ya. Çok üzüldüm. Kapatıp bir daha açarsak o zaman düzelir mi? Düzelmez. Restart olmuyor mu? Abi bu kadar da olmaz ki. Böyle zınk diye yemin ediyorum yayına girdik ya. Üzüldüm Biz böyle şimdi. bir gece Evet. ansızın Dur ben çıkabiliriz. videoyu bir daha yükleyeyim. Ben o introyu istiyorum abi. Herkese selamlar bu arada. Büyük ihtimal Yani, yayındayız şu anda. Yani benim yaptığım yanlışlara bakarsak yayındayız diye tahmin ediyorum. Evren kontrol edebilir misin? Yayında mıyız? valla şu anda ona bakıyorum da bende şu anda yükleniyor. Vallahi yayındayız abi. Gayet yayındayız. Öyle mi? Saadettin Saran'la aynı anda yayındayız şu anda. Bu arada Galatasaray'ı ve seni tebrik ederim. Biz Evren'le bir 500 dolarına iddiaya girdik. Ve o 500 doları kendisine takdim edeceğim inşallah. Elden vereceğim. En kısa zamanda biraz böyle başka maçlara kalmasın, başka bet olmasın falan. Neyse Dostluk geçen kazan. maçta ben almıştım. Bu maçta da sen aldın abi. Hayırlısı Aynen. olsun. Dostluk Yani kazansın. kesinlikle Dortmund kazansın. Fenerbahçe'nin evet. Bu kadar berbat bir Fenerbahçe izlememiştim. Yani inan çok mutsuzdum. Hatta bir şişe viskiyi de Bence, bitirdim diyebilirim mutsuzluktan. bence, Ya bence iyi can sıkıyor ya. oynadınız. Ha? Anlamadım. Bence iyi oynadınız abi. O kadar da kötü değildi de. Biraz Yok be zaten. abi ya. Ya abi takım gerçekten nanay ya. Ya bir bak Osimhen yani adam mükemmeldi ya. Yani tek başına bu kadar adam Galatasaraylı olunabilir mi işte? Hani bizim işte o zamanında Serhatlar, Tuncaylar falan Tabii. hani Alex dönemlerindeki o hani kendi Fenerbahçe'ye örnek olarak veriyorum bu arada. Yani tam o ruhta bir Osimhen'den bahsediyoruz. Intromuz hazır başlıyoruz. Bu nedenle şimdi bu haftayı doğru okuyabilmek için Hakan konuşuşta çok soğukkanlı olacak. Herkesin çok korktuğu yerde ben konuşmamayı tercih ederim. Bu bölgenin destek olarak bölümlerinden bahsetmiştik. Sonrasında sormamıştık. Tuzağı trade olmaz, tuzağı trade eden olmazsan tuzak sen olursun. Aynen Gerçekten, öyle. gerçekten öyle. Likidite olmayalım arkadaşlar. Kesinlikle öyle. Güzel bir video hazırladık Çok bence. güzel. Başarılıydı Ben yani. bateride kendimden geçtim zaten. Bu arada yani görüntülerin hepsi yapay zekayla hazırlandı. Müzik direkt benim yaptığım bir şey. Onun müziğiyle ben yaptım altyapısını. Çok güzel. O yüzden böyle bayağı bir mutlu etti beni. Okey abi. Nasılsın? Nasıl keyifler? Yani Galatasaray'dan sonra. Genel olarak iyiyim. Geçen hafta da keyfim yerindeydi. Hala keyfim yerinde. Yaklaşık olarak 6 haftadır keyfim yerinde. Çok Sıkıntı iyi. yok. Her şey yolunda. Umarım siz Herkesin korktuğu yerde satın almak. Peki. Yani kurşun hani hatırlıyor musun o işte kurşunlarımı şu kadarını harcadım, şöyle yaptım, böyle yaptım dediğin zamanları? yani o korkuyu hissediyoruz. Hepimiz hissediyoruz. Hepimizin tabii ki o perspektif oluyor ama belli bir risk almadan da maalesef bu yaşadığımız dünyada pek bir yere gelemiyoruz. Trade yaparken de, bir şirket kurarken de yani ilişkilerimizde öyle belli. Risk oranımız belli olmalı. Eee, bence çok güzel geçiyor abi. Yani zor zamanların olduğunu farkındayız. Her şey mükemmel değil. Bütün asetler aynı şekilde etkilenmiyor ama eee, en azından doğru taraftayız. Doğru yani dalganın geldiği taraftayız diyebilirim. Hı hı. Bence avantajlı. Devam Peki ediyoruz. abi hani piyasa yukarıda ama kimse de rahat değil. Yani bu konuda ne düşünüyorsun? Hani bu sana ne söylüyor şu anda? Yani işte S&P
ATH üzerine ATH yapıyor. Nasdaq aynı şekilde. Hı. Bitcoin düzeltmesini yapıp yukarı doğru gidiyor. Ama hani herkes böyle bir korku içerisinde. Ya bu bana ilk başta şunu hissettiriyor. Yani hissettirdiği şeyin yani gördüğümüzün dışında bazen hislerimizin ne gördüğü de önemli ya. Yani ne Tabii. düşündüğümüz. Birinci olarak bana gerçekten hem bu anda, bu hafta içinde, makro perspektifte, gelecek olan çarşamba günü olan önemli durumlar söz konusu tabii ki. Genel yapıda bir kafa karışıklığı zaten herkesin başında. Bu hepimizin anladığı, gördüğü, fark ettiği şeylerdeyiz. Piyasanın güçlü olması, yani S&P 500'ün %10 düştükten sonra bizim söylediğimiz şey de aynı geçerli bunun hala. Reaksiyon aldığımız yer kendini test edip yine yeni bir ATH yapması ve şu anda da hala bullish görünüyor olması bence marketteki, piyasadaki o korkuyu alabilenlerin bence şu anda çok rahat oturduğu, arkasına yaslandığı en kötü girişinde stoplanabileceği bir imkanın olduğu bir marketteyiz. Tabii ki jeopolitik vesaireler daha etkili devam ediyor. Ama gerçekten güçlü piyasa biraz daha rahat hissettirir. Yani bundan biraz daha rahat, bir tık daha rahat olur. O yüzden ben trade etme seviyesi olarak düşünsem bence yani hard seviyede hiç easy modda oynamıyoruz oyunu. Gerçekten hard seviyede. Çünkü çok fazla kendini test edebiliyor. Marketteki likiditeyi almak için çok fazla baskı yaratılıyor. Özellikle hafta sonu manipülasyonları sağ olsun bazı markete tek tweetiyle etkisi olan insanların da bunu suistimal etmesiyle beraber temkinli olunması gereken ama bence güçlü olan bir marketteyiz. Ne zaman güç kesildiğini görürüz. Reaksiyonları takip ederiz. Reaksiyonun sonucunda kendini yukarısı yani kendini aşamayan aynı zamanda baskının daha aşağı olduğu yerlerde de perspektifimizi değiştiririz diye düşünüyorum. Peki abi hani şuna da alışığız bu arada. İkinci soruya geleceğim ama şuna da alışığız. İşte hani hafta sonu manipülasyonu. Orada güzel hani paramızı kazanıyoruz. Pazartesi market açılacak. Bir aşağı indirirler ya da tam tersi hareket Market. yaparlar. Yani hareket hafta sonu ne veriyorsa hafta başında aynı hareketin reverse'ünü veriyor. Okey Kesinlikle. 79'a geldik. Orası da bizim reshort bölgemizdi. Oradan da güzel short'umuzu aldık. Tek profit bir bölgesine geldi. Yani aslında buralar tutması gereken yerler. O konulara da geleceğim ama hani Tabii. marketin de dinamiğini böyle takip edip ona da trade almak çok büyük avantaj katıyor. Kesinlikle. Yani O zaman geçtiğimiz iki hafta bence o söyleyeceğine şöyle bir şey katayım. O kadar fazla short aslında squeeze ediliyor ki. Hı Yani hı. bayağı altta kalanlar vesairesinin dışında buna rağmen çok fazla satış baskısı. Yani sürekli short açılıyor. Ben short'tan başlıyor revenge bir kere daha. Hı hı. Market bir yukarı bir aşağı ama trendimiz Ş- belli şu anlık. E, Shortlar trap oldu dedik. Short squeeze dedik. Şimdi Fed de trap oldu. O da sıkıştı. ha. Buna ne diyorsun abi? Fed'in de trap'ini yani sıkışmasını anlatalım istiyorsan. Galla şöyle söyleyebilirim. Fed'in gerçekten sıkışmış olduğu görünüyor. Ve çarşamba günü de bayağı önemli olacak. Zaten bence şu an çarşambanın sitesini biraz daha fiyatlıyoruz diye düşünüyorum. Açıkçası Çarşamba çarşafa dolanır. dolanıyor. Yani önemli zamanda olduğumuz kesin. Aynı zamanda sırf çarşamba olduğu için değil Serkan. Böylesine bir 4 haftanın bitimi yani bir ayın da kapanışı. Ay kapanışları çok çok değerli biliyorsunuz. Bunlar genelde bir etkinlikle, eventle, Fed'le birleştiği zaman, merkez bankalarıyla birleştiği zaman farklı olabiliyor tabii. Fed'in iki tarafında ateş hattında olduğunu, ateşin arasında olduğu, iki tarafın arasında diye düşünüyorum. Büyüme tarafının belli bir zayıflığını hissettiriyor. Enflasyon hala çözülebilmiş, mükemmel bir durumda değil. O zaman bu da yani ne demek? Textbook'ta ne der? Bunun için piyasa net bir yön bulamıyor. Bulmakta zorlanıyor ama teknik perspektifte bundan 6 hafta önce söylediğimiz yerlerin en azından %70'i tamamlanmış durumda. %60'ı da tamamlanmış durumda. Bu da Fed'in ne dediği ya da arkadaki haberlerin bir iki günlük etkisinin bizim trade'imizden hala bozmadığını ve perspektifimizin aynı yönde devam ettiğini söyleyebilirim. Süper abi. Ağzına sağlık. Sen Ee, hazırlanmışsın bu sorulara soran tabii ki canım. hazırlanmış bugün Tabii ki de. yazdım. Ben hazırım baba. Bu benim bütün raporlarım, her şeyim hazır. Şıkır Çok güzel. şıkırım şu anda. Gerçekten öyle. Bugün mükemmel bir yayın olacak. Senin de yayının da yok. Birazcık uzatabiliriz de. Keyifli Tabii ki. güzel bir yayın da yapabiliriz. Okey, Aynen. geldim. Üçüncü soruma. Stagflasyon konuşuluyor. Hmm. Önemli bir Ee, konu. Bunu ne kadar ciddiye alacağız? Yani başlıklarımızdan bir tanesiydi. Bizim bugün Şöyle yaptığımız söyleyelim. tweette de.
Serkan, nasıl trade'e girmeden önce bir alarm alırız. Alarm geldikten sonra reaksiyona bakarız vesaire vesaire farklı teyitler alırız değil mi? Ben şu anda stagflasyon konseptinin birazcık daha hani çanları çalıyor, alarmları var ama kesin olmuş bir şey olmadığını söyleyebilirim. Risk olarak kesinlikle masada. Daha önceki yapılarda da baktığımız geçmiş datalarda da 2026 yılında belli bir düşüş olması zaten perspektif olarak görünebilir bir şey. 12 ay içinde tabii. Ama piyasa böyle senaryoları gerçekleşmeden önce fiyatlamaya başlıyor. Yani o olacaksa bile, büyük bir düşüş olacaksa bile şu anda gördüğümüz gibi all time high'ların testinin yapılması bunun üzerinde aynı zamanda bu kısa dönemde bile para kazanabilmek bence marketteki en zor şeylerden bir tanesi. Stagflasyon kapıda olabilir, zilleri çalıyor ama şu anda net olarak konuşabileceğimiz, söyleyebileceğimiz bir şey yok. Orta Doğu tarafı da hala net değil bu arada abi. İşte orası kritik abi. Yani Evet. çünkü petrol üzerindeki hatta sen de geçen gün paylaştığın grubumuzla anlaşma gösterme olarak Hı hı. e, ben perspektif sunarken neredeyse son bir 2 aydır, 2,5 aydır petrolün de üzerindeki enflasyonuna bağlıyoruz. Onun fiyatlamasındaki değişimleri bize aynı zamanda teyit gösterebiliyoruz. Yani sadece bu bir haber değil, makroyu direkt etki eden bir faktör olduğunu çok iyi biliyoruz. Ama bence market maker'lar ya da bu düzeni, bu sistemi yöneten, bu fiyatları kontrol edebilen büyük oyuncular jeopolitik kartı çok iyi oynuyorlar. Yani gerçekten istedikleri zaman Uno gibi reverse yapıyorlar. Bir anda V-shape recovery, bir anda market %10 düşmüşken %12 kalkabiliyor. O yüzden oyunun içindeki büyük oyuncular jeopolitik kartı çok iyi oynuyorlar. Ben gerçekten yani yazsalardı böyle yazabilirlerdi. Dün maç öncesinde Efe Bulut'un yayını vardı. Hmm, Ondan sonra ben maça hazırlık alkolde olduğum için izleyemedim ama petrol konusunda bayağı bir detaylı bir rapor çıkartmışlar. Efe Gençeli ile beraber yayındalardı. çok güzel. Gördüm. Sonra şimdi onu bir şey alacağım. Bir izlemeye alacağım. Bir AI'ye sokacağım. Sadece şunu hatırlıyorum, Efe'de şey diyordu. İşte herkes Cloud'a ile işte raporları hazırlıyor. Ben bunların hepsini tek tek okudum ve öyle sizin karşınıza çıkıyorum dedi. Şaşırmadı. Hiç şaşırtmadı beni. Tabii. Mutlaka öyle yapmıştır. O yüzden yayını tekrardan ben de bu konuda ne düşünüyor, ne yapıyor, ne ediyor izleyeceğim mutlaka. En kötü bir de Claudio'ya özet çıkarırım yaptığı. En Bir de kötü öyle de çıkarırım. destek hattı alırız. Ya ama bu öyle abi. Ya bir de aynı zamanda Evet. bilgi seviyesi yani Efe bulduk dediğin adam bu markette değil yani bu market kriptodan çok daha öncesinde de finansları inceleyen bir yani Hı hı. ekonomist. Bu nedenle ben açıkçası kaçırdım o yönü ama mantıklıymış. Hatırlatma için teşekkür Aynen. ederim. Peki E, abi dolar zayıf. Dolar Onun için diyecektim. ne diyeceksin? Ağzına aldın aynen. Şimdi dolar Yakalıyorum yani seni. DXY aynı zamanda baktığımız dolar baktığımız tek başına eee, zayıf ya da güçlü diye değerlendirmiyoruz. O çok önemli bence. Eee, Bu arada DXY'nin yani zayıf olması bir avantaj olabilir. Ama asıl Tabii. oradaki soracağımız soru likidite gerçekten geliyor mu? Yani money flow dediğimiz o smart money'nin Grafikte de girdiği bakarız ona. tabii ki. Yani bunun üzerinde bence bakalım, kesin bakalım. Her ay sonunda zaten Hı hı. yapıyoruz ama yayında da yapalım. Kesinlikle önemli bir nokta. DXY'ye de bakmamız lazım. Kesinlikle. Var mı başka? Peki abi şimdi bu kadar her şey var olmaz mı? Sen bana soru da ben soruları öyle bir hazırladım ki bu arada arkadaşlar soruları vermedim öncesinde sıkıştırıyorum. Yok. Peki Yani ben soru soracağım dedim. 5. soruya girdik. Quiz gibi. Peki abi bu kadar karışık bir ortamda Bitcoin niye bu kadar güçlü piyasada? Yani neden bu kadar güçlü duruyor ve tabii ki de Piyasa hani mutlaka hani bir korelizasyonu var, bir geri çekilmesi var falan filan ama sonuçta hani haftalık bunlara baktığında da ben buradayım diyor yani. Hissettiriyor kendini. Yani bizim de insanımız hep 15 dakikada kaybolduğu için o yüzden haftalık değil. Özellikle üstüne vurayım dedim. e, kısa cevap düşünüyorum da ya bence piyasa özellikle kripto tarafındaki piyasadaki oyuncular riski görebiliyor. Sadece henüz korkuya dönüştürmüyor. Yani fark ediyorsan test ettiğimiz seviyelerden %4, %5 düşüşler, tekrar onu cover etmeler, gün kapanışına kadar yani bu kendi içinde çok büyük bir akümülasyon ve alıcı ve satıcının aynı anda olduğunu görebiliyoruz. E, Bana göreceli olarak güç gösteriyor. Ben Hı açıkçası hı. dünkü pazar günkü yineki hafta sonu gelen bir hareketin marketin şeklini verebileceğini ben
düşünmeyenlerdenim. Bu benim kendi fikrim arkadaşlar. Yani olabilir tabii ki ama yapacak bir şey yok. Ben kendi fikrim üzerinden konuşabiliyorum sadece. 6 haftadır perspektifim aynıydı. Hala aynı. Spot hedefim de belli. Kendi perspektifim de belli. En azından yani bu $80.000 bir kere zaten çok rahat kırılması gereken bir noktaydı. Ben neden o kadar zorlandığını bilmiyorum ama benim hedefim hala daha Ben sana yukarılarda. söyleyeyim. Kumaşının long term'ü. Bak net Tabii, söylüyorum. tabii. Ya ben ama şöyle Kumaşının long term'ü. günlük trade olarak bahsetmiyorum. Ben Hı hı. haftalık genel olarak swing perspektifin nasıl Hı hı. gittiği anlamında bunu söyleyebilirim. Yoksa Ben günlük o konuya da geleceğim yani. Kumaşının long term'ünün öneminden önemi de tabii bahsedeceğim. canım. Aha, Daha öncesinde anlatacağım düşüş onları. beklediği noktalardı yani Hı, aslında. kesinlikle. Peki bu breakout mu sence? Yoksa hani bir deneme mi yapıyor? Nedir? Ben, bence breakout. Bence uzun bir trendline kırıldı. Hı hı. Bu tek başına breakout ama şöyle bir şey var. Tabii ki breakout'lar olduktan sonra markette o yüksek leverage long'ları bir stoplatma operasyonu çekiliyor. Bu operasyonda da o ortalama işte 70.000'e kadar mesela geri çekilirse hala breakout olarak geçiririm. Hı hı. Altında kalırsak o zaman farklı derim tabii ki ama eee breakout Ya sadece ben bence sadece yukarı gitmek değil aslında breakout benim için Serkan. hı Ya hı. orada o bölgeyi de koruyabilmek lazım. Yani 79'u test ettik, bir daha düştük. Test ettik, bir daha düştük. Ama ne kadar daha bunu yaratabilirsiniz? O Benim için breakout neden breakout? Çünkü ben de mesela whale trap yani birazdan terminalde göreceğiz. Hani oradaki balinaların yoğun olduğu o whale trap'lerin olduğu bölgenin üzerine kapanış yapıp orayı test etmesi hani evet artık bence bu bölgelerin değerli olduğunu ve bunun breakout olduğunu çok net bir şekilde benim gördüğüm perspektif bu şekilde. Peki doğru. abi sana son iki sorum kaldı. Sonra Hadi izin Serkan tamam. bitirdi. Peki bu hafta neyi izliyorsun? Bu hafta için önemli olan kritik Çarşamba. detaylar nelerdir? Birinci Çarşamba olarak FOM. Hı Perşembe. hı. Yani FOMC'nin dışında aynı zamanda bu dönemde alınacak kararlar olanlar yani merkez bankalarının aynı zamanda verecekleri kararlar bunlar hepsi markete belli bir soru işareti katıyor. Benim için önemli olan şey teknik perspektifte belirlediğimiz seviyeleri koruyabiliyor muyuz? Bu bölgelerde alabileceğimiz reaksiyonlar tek seferde siliniyor mu? Bu çok önemli. Bence korunabilirse gücün daha da artacağını hatta tekrar bir kere daha short squeeze yapacaklarını düşünüyorum ama bir haber öncesi, FOMC öncesinde bu dalgalanmaları hissediyor olmak bence gayet normal. Ay sonunun geliyor olması buna aynı zamanda bir teyit katacak. Bence çok önemli bir 3-4 güne giriyoruz diye düşünüyorum. Kesinlikle. Çünkü bugün Japonya, yarın Kanada, Tabii. çarşamba Amerika, perşembe İngiltere ve Avrupa. E, Bunlar bence gayet önemli bir hafta. Ve ay kapanışında geliyor olması da birazcık şey yapıyor ama ben bir hani kripto tarafından baktığımda gayet her şey şu an güzel gözüküyor. Sadece S&P'de birazcık daha böyle bir şeyim var. Korkum var. Acaba SFP yapıp mı geri çekilecek yoksa devam edecek mi yoluna? Okey hani çok güzel yerden Hmm. hani sekmesi gereken yerden destek alması gereken yerden desteğini aldı. Bununla ilgili bir sorun yok ama işte bu hareket bir SFP mi? Swing Failure Pattern yapıp geri mi çekilecek? Mesela hani Nasdaq için onu diyemiyorum. Sen Nasdaq birazcık daha rüştünü şey yaptı ama S&P daha onu veremedi. Orada benim ufak bir korkum var. Onun haricinde bilmiyorum ben ne olacak. Peki abi sen hala bullish'sin. Yani bu kadar risk var. Bu kadar E, riske rağmen neden yani şu an halen daha bullish'sin? Ben a- de bullish'im bu arada da şu anda. 6 hafta şimdi 6 haftadır o muhabbetimiz kesin değil mi? Evet. Perspektifimiz, risk almamız gereken fear'ın çok arttığı yerlerde bunlar. Kâr alımı yaptım mı spotlarda? Evet yaptım. Yani Hı hı. 74.975 bin bölgelerinde belli bir miktar kâr. Çünkü 64 ortalamalı ve bu zaman için çok yavaş hareket ettik ve oradaki bütün mermiyi kullanmanın verdiği şeyler bir tabii yani en azından 4 mermi kullanıldıysa bir mermi kâr alımı oldu. Bu da benim kendimi daha rahat hissetmem için oldu. Tamamen kendi planım. Bir spesifik bir şey bittiği için değil. Bunun dışında da evet piyasada az önce bahsettiğim gibi çok büyük riskler var. Aynı Hı zamanda hı. bu risklerin de bize kazandırabileceği imkanlar var. Bu nedenle de olabildiğince perspektifimi bozmadan körü körüne buluş değil. Bahsettiğimiz rakamlar 64, 66, 70 bin dolarlar arkadaşlar. Yani bu çok rahat bir pozisyonda oluyorsunuz bunu olunca, bunu tutabilince, bunu ride edebilmek için.
Bu nedenle de hala bullish'im ama bu demek değildir ki buralardan bir daha long işlem alabileyim ya Hı da hı. vesaire gibi işte en tepelerde Sadece yani direnç şu olabilecek böyle likit olmam yani kimseye. bu soruyu birazcık daha şöyle açayım. Buradan fiyatın ATH'lara mı gitmesini bekliyorsun? Bu şekilde mi buluşiz? Hayır. Yoksa hani genel orta vade olarak mı buluşiz? Şimdi zaten Bunu da altını çizelim. hafta Ben biliyorum ama altını çizmek gerekiyor bunun. yani Çünkü bu 6-7 çünkü haftadır. karşımıza çıkacak biliyorum. Çünkü hocam işte bullish dediniz Bitcoin düştü 57 bine. O zaman bullish dediniz ne oldu diyecekler. Onun karşılığını bir vermek lazım. Doğru. Ya 6-7 haftadır aynı perspektif, aynı yöndeyiz, buluştuk. Aynı zamanda dediğimiz gibi geldiğimiz $80.000 buralar zaten ilk başta tek profit bir yani kar realize edebileceğimiz bölgeler. Benim beklediğim açıkçası 88 ile 90 bin doların üzeri değil. Ondan sonrası 90 binden çünkü bir de 60 binleri bir daha test ettiren bir chart görürsek, böyle bir grafik görürsek orada da tabii ki 97-98 bin dolarda yaptığımız gibi kendimizi korumaya almamız gerekecek. Ama ben bahsettiğim buluştuk yani ortalama %40, %45 demiştik zaten. An itibariyle bizim girişimizden %30, %27, %30 spot karlılığımız var. Bitcoin üzerine sadece bu. Bu şekilde yani zaten haftalık eğer izliyorlarsa da %25. %25 mi? Hı hı. Yani bu %25. bence çok büyük rakam. 27 yani. Yani Abi sen %27 5-6 sen haftada %27 gerçekten yani doğru bir para yönetebilen burada bizleri dinleyen aynı zamanda grubumuzda aynı zamanda e, piyasalarda olan para yöneten arkadaşlarımız, trader arkadaşlarımız, bankacı, finansçılar var. Onlar da aynı şeyi bize yazıyor. Hocam diyor yani 6 hafta, 5 haftada %20, %25'lik bir portfolyo büyütmek kaldı ki biz birazcık da kaldıraç kullandığımız için avantajımız biraz daha yüksek oldu ama benim açıkçası toplam son 7 haftalık perspektifte %42 cüzdanım büyümüş. E, Spot olarak bu çok büyük bir avantaj bence. Umarım da bu şekilde devam eder ama kimseyi direnç bölgesinde hype'e getirmek gibi bir şeyimiz yok. Perspektif olarak hocam bizim şartlarda mantıklıyız. Devam ediyoruz. ortak cüzdanımız yüzde kaç büyüdü? Sen onu Onu, ondan bahset. ona bakmadım. Bunun aksine bakmadım aslında. Sen de o. Şey Yani yapıyorum çok girmiyorum. bu çarşamba gün önemini kesinlikle zaten herkes not almıştır ama tekrar dediğim gibi hem ayın sonu olması hem de bir kere daha test etmek için mantıksız olmaz diyeyim. Birazcık Hı hı. Serkan'ın chartlarına bakalım. Benim chartlardan mı başlayalım, senin chartlardan mı? Bence senin chartlardan başlayalım. Çünkü ben bir yerde alacağım ve sonrasında devam edeceğim. Birazcık uzun devam edeceğim. Kafamda en azından kurduğum matematik o. Senden başlarsak abi, Hadi senin başlayalım. şu artificial çizimlerinden, NFT çizimlerinden. Hangisinden başlıyoruz? Nereden Trading'e başlayalım? başlayalım. Okey. Günlük perspektifte nerede olduğumuz. Bir daha böyle aşağı çizimler yapma. Geliyor. Yapma öyle. Hani böyle Yapmayacağım, diyorsun ya böyle yapmayacağım. aşağı Yapmayacağım. Söz. Ee, çiziyorsun geliyor. Bulunduğumuz pencerede arkadaşlar aynı yerdeyiz, aynı perspektifteyiz, aynı kanal içindeyiz. Sürekli aynı yeri test ediyoruz. Daha önceki direnç vesaire vesaire. Ama esas görmemiz gereken ve önemli olan şey büyük trendline'ın yani düşüş trendline'ın kırdıktan sonra tekrar testini yapıyoruz. Bu nedenle benim için esas yani korunması gereken ilk baştaki yer burasıdır. Hatta bugün gelecekse 75 bin dolar bölgesidir. Sonrasında devamlı gösterip buradaki hareket tamamen V-shape daha önce nasıl yaptıysak kurtarması olmalıdır. Yani şöyle yapalım. İşte geldin, test ettin bir daha. Mesela böyle bir hareket. E, Tekrardan all time high'ını ama all time high diyorum pardon. US 500 all time high test ederken böyle hareketlerle kalkışı hiçbir riske sokmadan devam ettirebilirler. Ama market korku vermeyi çok seviyor. Bunu biliyoruz. Bu nedenle de bütün perspektifi incelememiz lazım. Bu yapıda günlük açıdan bakıyoruz. Günlük açıda şu anda gördüğünüz bir negatiflik var mı? Sadece buradaki SFP, Swing Failure Pattern dediğimiz daha önceki wiki test ettikten sonra oradaki likit alımını genelde fiyatlar. Günlük kapanışın tabii ki nasıl olacağı önemlidir ama genel olarak yapı olarak baktığınız zaman herhangi bir ben henüz bir şey görmüyorum. Bunun geri çekilebilmesi imkanını ya da shortumuz varsa onların nasıl durması ihtimalini dediğim gibi 75 bin dolar önce birinci benim için öncelik ama eğer ki market birkaç gün özellikle yarın
da büyük ihtimalle sürecektir. Çarşamba günü gelecek olan haberlerin fiyatlamasını yapıyorsa büyük ihtimalle bu 2-3 gün içinde gösterir. O yüzden yani perspektif olarak da eğer ki böyle bir hareket görüyorsak çok da şaşırmamamız lazım. Çünkü korumasını düşündüğüm bölge en kötü 73.000 ile 72.700 bölgesi. Daha önceki içinden çıktığımız rejection yani direnç görüp tekrar düştüğümüz ama sonrasında bir daha aynı şeyi görmediğimiz bir paralel kanaldayız diye düşünüyorum. 72, 273, 74 bin bölgesi gibi değil mi orası Evren? Evet, doğru. Hı hı. Bunun dışında Whale da aynı trap'lerin zamanda olduğu yer. aynen öyle. Whale trap'ler. Onu sen gösterirsin diye açmadım. Açayım Hı mı? hı, İstiyor hı musun? hı. Yo yo yani konfirme olsun diye. Tabii. Tabii ki bunu bilerek bu arada normalde ben bunu her zaman update ediyorum ama sizlerin de yapması için belli bir range'i bakarken arkadaşlar fark ediyorsunuz ki günler geçtikçe fiyatlamalarla bunun bölgeleri değişebiliyor. Yani POC'niz, value high'iniz, value low'unuz. Bu konuda da aynı yerde, aynı perspektifteyim. Bullish section'dayız. Test ettiğimiz yerler gayet normal. Hafta sonu gelmesi o yüzden böyle bir test yapıp tekrardan artık daha önceki büyük range'in value low'una ama esas olarak da bizim 60 bin dolardaki konuştuğumuz yani o zamanki totalde konuştuğumuz ABC yapısına gelmek üzere olacağız. Birinci kalkışın yani ilk kızışma bölgesinin burası olduğunu düşünüyoruz. Hatta buraya şöyle bir de bunu yeşil değil de kırmızı yapalım. Yani bu bölgede de alarmımız olursa ne güzel. Yani açıkçası benim düşündüğüm tekrardan bearish'e girmemek için all time high'lık bir borsa görürken de bu açıdan bakıyorum. Tabii ki eğer ki reaksiyon farklı olur, geldiğimiz yerlerden yapı da farklı değişebilir. O zaman konuşuruz ama an itibariyle çok da bir şey yok. Biz bu perspektifi trade etmiştik. Bunları da artık silmiyorum. Kendi grubumuza paylaştığımız alarmımızın çaldığı yerden gelen reaksiyonun ne olduğu, all time high'ı test ettiğimiz vesaire vesaire gibi. Burada herhangi bir görüyor musunuz bilmiyorum. Ben burada herhangi bir negatiflik görmüyorum. Tabii ki daha Yok. önce yaptığı gibi test edip eğer ki negatiflik veriyorsa Dedim ya korkutan tek şey şu anda hiçbir negatiflik yok. Ve hani yayının başında bahsettiğim için araya girdim kusura bakma. Hani estağfurullah. acaba hani bu şekilde şu an çok güzel görünüyor. Hani hem Ichimoku tarafında bakıyorum hem diğer tarafta bakıyorum. Her şey şu anda çok iyi gidiyor. Bir sorun yok. Ama işte diyorum ya seviyorlar bu tarz oyunları. O yüzden acaba bir SFB yapıp böyle bir sert bir mumla geri çekilme tarzı bir şey olabilir mi? Yani ben buna kendimi hazırlıyorum. Aslında birazcık daha konu bu Evren. Yani Mantıklı. bunun olabilme ihtimalini kendi perspektifimde hazırlıyorum. Tabii ki de bir olumsuzluk görmeden herhangi bir işlem tabii ki de Anladım. almıyorum. Evet, Ama hani işin bu tarafını da cebimde. Çünkü bu senaryoyu çok gördüğümüz için tabii. olabilirin bir kenara yazıyorum. Bu en önemlisi benim kendi tarafımda bu. Bence mantıklı şöyle bir şey var. Şimdi mesela örnek aldım daha önceki hareketlerdeki Hı all time hı. high'larda. Yani arkadaşlar insanlar şunu sürekli kaçırıyor. Buradaki düşüşü böyle bir diyelim ki burada bir düşüş geldi. Diyelim ki böyle bir senaryo oldu. Bence bu eğitici bir nokta. All time high'larda her zaman bilin ki en azından bu gelen bölge yani high verdikten sonra kırılımın olduğu bölgeyi kaçırdık diye düşünmeyin. Buradaki high'dan low'a eğer ki fib çekip kendi bizim grubumuzdaysanız zaten reshort bölgelerinizden de Hı tekrar hı. bu deneniyor. Yani bu denendikten sonra size daha büyük para bırakıyor zaten. O yüzden sürekli kılçığı yakalayayım, en tepeyi tutacağım vesaire gibi yapmaya ihtiyacınız yok. Perspektifinizi değiştirmeden tabii ki günlük kontrol ederek yani chartlarınızı günlük kontrol etmiyorsanız bence büyük Hı hata hı. yapıyorsunuz. Özellikle tradersınız. Ama yani birkaç tane farklı denklemi bir araya koyduğumuz için sürekli de bunlara dikkat etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Altında da aynı konsept. Zaten konuşmuştuk daha önce. Bir altına gelebilir miyim izinle? Tabii tabii. Hemen. Şunu göstermek istiyorum. Biz daha önceki yayınlarda şöyle bir şey gösterdik Evren. Hemen açıyorum. 30 Mart'a dikkat. Hı hı. Bakın burası bir resistance bölgesi. Daily resistance araya. Fiyat bu bölgelerden reddedilebilir diye sadece şu şekilde sadece bunu paylaştığımız bir yer vardı. 30 Mart'ın üzerinde evet tabii ki de bir tarih vardı çünkü 30 Mart tarihinde. Oranın üzerine attı ama sonuç olarak
buradaki belli o senin de özellikle gösterdiğin Brussels bölgesini geçmedi ve benim en çok takip ettiğim yerlerden bir tanesi Comanche'nin long term perspektifiydi. Yani şuradaki long term'ü üzerinde kapanış yapabilecek mi yapamayacak mı birazcık daha işin bu tarafına bakıyordum. Çünkü tüm zaman dilimleri, tüm termler üst üste bindi ve artık hani burada bir şey olacak. Hani bunu yakalıyorsun ama yukarı doğru devam etmesi için de buradaki long term'ün üzerinde yani 4850'nin üzerinde kapanışlar yapması gerekiyordu. Ben de hani bunu değerlendirdim. Biliyorsun ki zaten shortladım buradaki bölgeyi. Şu anda hani short pozisyonda oturuyorum. Artık benim için en azından buradaki mumu doldurma ihtimalini yani buradaki hareketin relong'una 4200-4250'ye gelmesini birazcık daha bana onayını verecek olan şey şuradaki orta vade medium term'ün 4650'lerin altında en azından günlük kapanışlar yapacak olması beni birazcık daha bu konuda mutlu eder. Bunu da Eee, bu şekilde göstermek istedim araya girerek. yo, bence iyi yaptın. Aslında bunu konuşabiliriz. Günlük olarak geçtiğimiz salıdan beri ben de belli bir reaksiyonun farkındayım ama ben, altında daha henüz o kadar, düşebildiğini ya da düştüğünü düşünmüyorum. Hı Bence hı. o da test ediyor ve, Hı hı. 5079 bölgesi, 5020-5079 bölgesini daha önce belirlemiştim kendime. Hı. Sadece VWAP Şu etkisinin alan. ne olduğunu aynen. Açıkçası ben altında hala o tarafın da bullish göründüğünü düşünüyorum. Sadece market piyasanın bu kadar karmaşık zamanlarında biraz Hı daha hı. çalkantılı olduğunu düşünüyorum ama daha henüz o kadar aşağılara yani onun relong'una ineceğini bilmiyorum. Şaşırır mıyım? Şaşırmam. Olabilir. Yani Hı relong hı. dediğin çünkü 4260 bölgeleri falan sanırım 4200 bölgeleri. Evet, 4260-4200. Aynen. Evet. O structure'ı benim için bozar açıkçası. Ben Hı hı. 4530'un altındaki kapanışta büyük ihtimalle kâr kesin ikinci kez realize ederim. Ama Hı hı. benim düşüncem hala 5020, 5070, 80 arası oraları test etmeden düşmeyeceği düşüncesindeyim. Hı hı. Ne kadar zaman içinde Yani olur? Vangamız var mı bunda? O ş- sende. Vangamız var mı? Bunda Vangamız vardı. 30 Mart'ta veriyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bir saniye ama hangi zaman dilimindeydi o? Ona bir bakacağım. Ee, burası Nisan değil. 30 Nisan'ı Aslında veriyor diye hatırlıyorum ben ama. 30 Mart'ı veriyor da 30 Hı. Mart kısa vadede galiba 30 Mart'ı mı veriyordu? Ben Aynen 12 kısa saat vadede 30 Mart'ı veriyordu. Sonrasında bize bir tarih daha vermiş. 15 Nisan 2026'yı vermiş. Kısa vade bu arada bunların hepsi. Ve sonrasında 22 Nisan'da vermiş tarihleri şu ana kadar. Ve hani 30 Mart'tan sonrasını takip edin Vanga ile beraber 15 Nisan tarihini vermiş ve geri çekilmesini yapmış. 22 Nisan'da da şu anda halen daha geri çekilmesini yapıyor. 22 Nisan şu anda çalışmış diyemem. Yalan söylemeyeyim. 22 Nisan tarihi çalışmamış olabilir. Öyle o şekilde değerlendirilebilir. E, ama hani burası eğer bu bölge bir dipse burada kalkışın hareketini veriyorsa, burada tepeyi veriyorsa, burada da buradaki hareketin reverse'ünü ve geri çekilmesini de veriyor olarak yorumlarım ben bunu. Vanga tarafıyla baktığımda mantıksız değil abi. açıkçası. Yani benim için önemli olan konu birazcık da bu 4850 abi altın tarafında. Hazır bana gelmişken şunu da bir gösterelim mi abi? DXY'yi daha önceki yayınlarımızda uzun süredir zaten takip ettiğimiz bir şey olduğu için DXY onu da şu şekilde göstermek istiyorum. Bu bizim herhalde aylar fazlası takip ettiğimiz grafiğimizde. Burada düşen bir trendline vardı. Trendline'ı kırdıktan sonra retestini yaptı. Buradaki range'in reshort bölgesine kadar geldi. Buradaki düşeni de kırmıştı zaten. Altına kırdı ve tekrardan buradaki paralel kanalı test etti. Fakat sonrasında şöyle bir şey söylemiştik. Okey bu çok süper şu anda gayet iyi. Fakat burada geçmesi gereken 100.2 ile 101.3 bölgesi olduğunu söylemiştik. Burasının direnç olarak çalışma ihtimalinin çok yüksek olduğundan bahsetmiştik. Çünkü uzun zamandan beri destek olan bölge artık altına kırdıktan sonra 1, 2, 3 defa direnç olmuş. Bence hani bir sonraki kırılımında belki fiyat burada hani DXY güçlenebilir, yukarı doğru atabilir diye de söyleyebilirim. DXY tarafında. Senin eklemek istediğin bir şey var mı abi? Ağzına sağlık. DXY'da. Ağzına Teşekkür sağlık. ederim. Notlarıma bakıyorum şu anda da. Petrolde gördüğüm bir şey vardı benim bu arada Evren. Hazır petrol gene bunu da göstermek istiyorum size. Okey burada iki hareketin tek profit iki bölgesine gelmişler. Yani burası 117 bölgeleri falan filan hepsi vardı. Fakat bir saniye şurada hemen burayı günlüğe alacağım. Monday. Şuradaki çizimimi kaldıracağım.
Fiyat etiketini de kaldırayım. Burada benim gördüğüm şöyle bir şey var Evren. Hatta bunu kanalda da paylaştım arkadaşlara paylaştım. Buradaki hareketin şu anda biz EQ'sundayız. Aslına bakarsak şurası bir EQ, tam EQ bölgesindeyiz. Hı hı. Fib'in EQ'sundayız ve EQ'su olduğumuz yerde de Vanga'mız var. Tam da bu bölgedeyiz. Yani hem EQ'dayız, hatta yani bunu düz Fib ayarları, standart şey var mı bunun? Varsayılan uygula desem çıkacak mı? Çıkacak. Bak tam EQ bölgesindeyiz abi. Yani fiyat geldi EQ Hı hı. bölgesinde Vanga tarihinde. İşte burası birazcık daha kilit bir nokta petrol tarafında. Hani Vanga tarihiyle beraber gelmesi beni birazcık Görünüyor daha senin şey görmüyorsan. yaptı. Bize çok küçük görünüyor. Efendim? Şu an minicik görünüyor. Aynen. Aynen. Harika. Hemen büyüttüm abi. EQ bölgesindeyiz işte, tam ve Vanga ile beraber. O Yes. yüzden burası benim için kritik bir nokta petrol tarafında. Hani bunu da göstermek istedim. Bu çünkü orta vade hareketleri birazcık daha belli edecek. O yüzden bunu göstermek istedim. Petrolde onun haricinde bir şeyim yok abi. Sendeyiz. Tam ben düşünürken başka biri söyledi. Sell in May go away mi olacak bildiğimiz gibi. Hı Mustafa hı. Bey, bizim bildiğimiz gibi ise geçen Sell in May walk away yapmadık biz geçen sene. Kaptan Burada burada bir olmadı. burada bir yanlış anlaşılma olmasın. 2025'in Nisan'ı, Mayıs'ı gayet de buluştu ve öyle de devam etti açıkçası. Hı. All time high'a gidecek şekilde devam etti. Ve şöyle bir şey var. Biz yayını galiba Bülent abiyle yaptığımız yayında bundan da bahsettik, hani eee, hani bu hareketin devamı geleceğini, selinmeye çalışmama ihtimali yüksek olduğundan Direkt tam bahsettiklerimizi tersi hatırlıyorum. yaptılar. Aynen. Evet, evet. Oktober, Oktober dedikleri aslında Mayıs, Haziran'ın yani aslında çok daha isteği Haziran, Temmuz değil mi? Aynen. O bölgelerin Evet. çok daha fazla istendiği zamanlar oluyor ama e, maalesef öyle olmadı Oktober. Aynen. Peki abi, tekrardan sana geri dönelim. Tamam. Bir Exo'ya Bit geçelim. Exo'ya geçiyoruz abi. Hı hı. Onu soracak. İlk konuşamadım. Daha önce bir saniye ben sizi göremiyorum. Buradayız. Merhaba. Şimdi geldi. Daha önceki günlük perspektifi çok bir şey değişmedi zaten. Sadece o bahsettiğim 75.000 bölgesindeki bir MPOC'miz bir de 73.150 bölgesinde var. Ee, Bu benim için hala bir denksizlik getirmez, göstermez. Çünkü şu anda bu bölgeleri beklemiyorum. Daha yukarıda bitmemiş işimiz varken diye düşünüyorum. O yüzden de 88-90 bin dolar bölgelerine de gidebileceğimizi bu nedenle düşünüyorum. Burayı test ederiz. O başka bir konu. O da bizi yormaz. Çünkü bizim girişlerimiz ta bu low'lardan beri geldiği için. Yakın zamanla ilgili çok fazla soru geliyor tabii ki. Geçtiğimiz haftada, bu haftada, daha önceki haftalarda da pazar günü, cumartesi pazar günü gelen hafta sonu hacimlerinin sonrasında hafta içinde bunu geri alındı. Hatta daha da aşağı söktürebiliyorlar. Geçtiğimiz haftanın datasını eğer kullanıyorsanız bulunduğunuz yerde hani alarmın çalması gereken bölgeler büyük ihtimalle 66.700 ile Biraz daha 66.500. zoom in yapabilir misin Evren? Aynen şimdi öyle yapacaktım. Bunun için de daha önceki geçtiğimiz session'ın bir de bütün range'in perspektifine bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani buradaki düşüşten girişimize kadar açıkçası e, pazar gününün kalkışını aldıktan sonra 77.200'ün altına düşmek çok güzel bir şey değil. Yani günlük kapanış kesin buranın üzerinde yapmamız bizim için daha avantajlı olacak. Yoksa benim beklediğim, eğer ki bura tutmuyorsa, tek başına 73 bin dolar bölgesi, 73.500 dolar bölgesine kadar teste ineriz. Bu hala bizim için e, piyasa değişti denmez. S&P'nin verdiği reaksiyon olabilir. Birkaç günlük trade olabilir. Korkunun alımı olabilir ama yapının değişmesi için açıkçası değişmemesi için 77-300'ün üzerine kalmak şu anlık daha iyi olur diye düşünüyorum. ExoChart'ta söyleyebileceğim şey bu. Açıkçası çok fazla altları test etmediğim için, dediğim gibi en fazla 73 binlere kadar buradaki düşüş gerçekleşirse bu bence bir imkan daha verir benim için. Çünkü ben 88-90 bin dolarları görmeden çok fazla gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Daha bitmeyen bir planın, oyunun olduğunu düşünüyorum ama yanlış da olabilirim. Yanlış olursam da
onun cezasını zaten çekerim. Burada kendi perspektifimiz, görüşlerimiz. Yani burada zaten düşerken her şey hocam bu kesin bearish demek kolay bir şey zaten. Ama önemli olan şey devamlılık sürece girilik olabilecek mi? Yoksa bir iki günlük reaksiyon alabilirsiniz. Sonrasında yine all time high'a devam ettiriyor. US 500 bakarsınız Bitcoin 75 binden 79 bine vesaire vesaire gibi Yani bunun düşünebilirsiniz. bunun Kumaç'ta çok güzel bir cevabı var aslına bakarsan. Hani Hı hı. bunu çok güzel böyle özetleyebiliriz Kumaç tarafında. Hemen O da atlayabiliriz o tarafa. hemen okey, hemen bir gösteriyorum o zaman. Kumaç tarafında hani bize anlattığı hikayeyi birazcık daha söylemek istiyorum. VTC şöyle gelelim. Ne yaptım? Doğru yer geldim değil mi? Aynen. Hı hı. Günlük perspektifli olmam gayet uygun bence. Bitcoin tarafında Kumaç bize şöyle bir şey söylüyor Evren. Bize diyor ki bize zaten bu arada hatırlıyorsanız veya kanal içerisindeki arkadaşlarımızın birçoğu zaten bunu biliyor. Biz 67 binlerdeyken ortalama %20'nin üzerinde fiyatın kalkabileceğini terminal tarafındaki backtestlerdeki Kumanço backtestleri bize bunu söylemişti. Yani daha önce bu şekilde bir senaryo yaşandı arkadaşlar. Böyle bir senaryo şu kadar zaman yaşandı ve ortalamasında %20, %25 şu kadar zaman içerisinde şu kadar yükselir diye bir perspektifi vardı. Onda hatta galiba geçen yayında da gösterdim diye hatırlıyorum. Hı hı. Şimdi burada benim gördüğüm kısa bir perspektif şu var abi. Biz okey uzun vadede, uzun vade yatırımcıdan, uzun vade perspektiften bir red yedik. Hı hı. Kısa vade baskıladı. Hatta bunu 60 dakikalığa alırsam birazcık daha bugün belli olacak. Bugünkü hareketin yorumlaması olarak söylüyorum bunu. Bugün ne oldu? Yani daha önceden ne oldu? Okey long term'e kadar geldik. Yani uzun vadecilere kadar geldik. Buradan bir ettiğimizi yedik. Sonrasında aynı şekilde bugün bir daha long term'ü test ettik. Buradaki likitleri aldık. Klasik zaten buradaki yani şu bölgelerde stop yazan, buralarda short girenler stoplarını tabii ki doğal olarak her zaman e, hayır yazdıkları için çok güzel de bir şey aldı. Oradan bir tepki aldı. Likit de alındı ve aynı şekilde geri çekilmesini yaptı. Yani burayı temizlemeden açısı geri çekilmedi. Okey güzel. Bugün geri çekildi. Çok şahane. Fiyat kısa vadecilerin, kısa vade baskının altında kapanış yaptı. Kısa vade baskıcıları tekrardan test etti. Test ettikten sonra tam olarak kısa orta vade olan bölge 76.576'yı test etti. Artık buralarda tutunmaya çalışıyor. Yani kısa yani bu da şu anlama geliyor. Aşağıda ne var? Orta uzun vade, orta vade, kısa orta vade fiyatı gayet destek olarak yani kısaca orta vadeciler fiyatı tutuyor. Kısa vadeciler fiyatı geri itiyor. Uzun vadeciler de bu bölgenin üzerinde kapanışlar yapmasını istemiyor. Çok temiz bir perspektif. Yani şu olacak. Bir sonraki adımda ne olabilir? Eğer biz long term yani uzun vadecilerin 78-79 bin üzerinde günlük, 3 günlük bir de yani yanlışlıkla bir de haftalık kapanışlar yaparsak o zaman işte tam da Evren'in söylediği konuya geleceğiz. Fiyat 88 binlere kadar gitme ihtimali var. Fakat ilk başta bizim hatta bunun Twitter'inde hatta şöyle bir yani bir tweet attım. Tweet'te kanalda paylaştığım bölge vardı. İşte 78.900 bölgesiyle 79.300 bölgesini takip edin. Burası önemli bir direnç olarak çalışacak diye söylemiştim. Daha bu fiyat bu bölgelere gelmeden. İkisinde de çalıştı. Bu bölgeler şu anda bizim gerçekten benim en azından şahsım tarafında takip ettiğim kırılması gereken fiyatın daha da yukarı gitmesi için kırılması gereken olan bölge. Doğru. Diyeceksin ki Serkan bu bölgede sen ne yaptın? Tabii ki de longlarımdan kar aldım. Çünkü benim yani öncelikle hedeflerimden bir tanesi bu long term'dü. Eski şeyimi yapmadım. Eski alışkanlıklarım gibi hani kar almayayım burada. Burayı kırar perspektifinde değil. Oyun planım neyse o oyun planıma göre birazcık daha ilerledim. Zaten burası bizim kar alma hani FIB oyunumuzda da kar alma oyunlarımızdan bir tane bir bölgesiydi. Orada kar alındı. Şimdi diyeceğim ki hani bu bölgeyi kırdıktan sonra terminalde göstereceğim fakat terminalden önce şurayı göstermek istiyorum. Yani terminal verilerini bu tarafa da taşıdığımda hani senin bahsettiğin 87.789.414 bölgesinde burada trap'ler var zaten. Short'lar var. Yani short trap değil. Bunlar artık short pozisyonlar var. Yüklü short pozisyonlar var. Hatta ortalama olarak rakamını da şimdi bir şeyden söyleyeyim. Terminalden söyleyeyim. 1 milyar 130 milyon dolarlık burada short pozisyonlar var. Şimdi artık benim gördüğüm fiyat mesela bu artık bu bölgede kıramıyordu zaten. Hep bu bölgeden whale longların oldu. Bunlar çünkü traplerdi. Trap olduktan sonra fiyatı artık buraya kırdılar ve destek olarak çalıştı.
artık savaş eğer bu 72.219 73.950 bölgesini kaybetmezse benim şahsi düşüncem birazcık daha bu bölgede şöyle bir savaş olacak diye ben açıkçası düşünüyorum. Tabii ki şu bölgenin üzerinde kapanışlar yaptığı sürece. Hımm. Güzel. O çok hoşuma gitti bak şimdi. Oradaki stop'la o short'ları bir, moralini bozmak lazım o Evet. $90.000'daki. Orada yani fiyat zaten bu bölgeye gittiğinde işte buradaki 1 milyar 100 küsür milyon dolarlık olan açık olan pozisyonlar ufaktan kapatacaklar artık. Çünkü Tabii. hani girişleri, stopları ya da hani bir %5, %10, %20 artık onu birazcık daha zaman içerisinde göreceğiz. Çünkü Hı mesela hı. fiyat hatırlıyorsan bu bölgede shortlar bayağı bir yükselmişti. Bu alanda tekrardan bu alanı test ettiğinde buradaki shortları erittikten sonra birazcık daha hani %20, %25'e yakındı yanlış hatırlamıyorsam. Bayağı bir Evet, erime vardı orada. Onları erittikten sonra buradaki hareketini yaptı. Çünkü hani sonuçta bunun da bir deltası var ve o deltaya göre hareket ediyor. Bu da bizim için güzel bir perspektif ve bakış açısı oldu. Biz de doğal olarak burada hem burası bizim relong bölgemizdi hem de burada iştahımızı birazcık daha kabarttık. Ağırlarımızı birazcık daha yükselttik ve bu alanı tekrardan teyit ettik ve gayet de zaten kumaş tarafında baktığımızda da momentum net bir şekilde devam ettiğini bize söylüyor. Hani burada parantez içerisinde şunu da söyleyebilirim. Şimdi gördüğüm bir şeyden bahsediyorum. Kısa orta vade ve orta vade genelde fiyatı tutmuş. Buradaki momentumda o yüzden 75 binin kaybedilmemesi gerektiği momentum açısından söylüyorum. Kaybedilmemesi gerektiğini şu an Ezdan Kumaş tarafında bence de. söylüyor. O bölgeyi kaybederse tahmin ediyorum yani bu şu bölge net bir şekilde benim şahsım düşüncem tabii ki şimdiden müneccimlik yapmayalım. Oraları tutabileceğini düşünüyorum ben. Diyeceksiniz ki hani bu yani kısa vadede gördüğümüz ya da orta vadede gördüğümüz hareketler arkadaşlar. Bizim evrende savunduğumuz ki evren bana bunun hakkında teyidini verecektir. Biz buradan yeni bir ATH'lar, buradan büyük bir hareketler beklemiyoruz. Marketin uçuk kaçmasını açıkçası beklemiyoruz. Hı hı. Bizim hani maksimum beklediğimiz hareketler tabii ki fiyat oraya geldiğinde, orayı hacimli kırdığında başka şeyler konuşabiliriz parantez içerisinde. O zaman 101 binlere, 103 binlere konuşabiliriz. Bugünkü perspektifimizde en azından bizim bir sonraki hedefimiz 72.200, 73 bin, 74 bin bölgesini kaybetmediği sürece Aynen. fiyatın buraya gitme olasılığının çok daha yüksek olduğunu, fiyatın da burada yani reddini yedikten sonra biz e, yıllarca bu markette olan, yıllarca bu markette olmayı da geçin, yıllarca bu markette varmışçasına inanılmaz derecede backtest yapan, tüm hareketleri analiz eden, bunu farklı perspektiflerle kendimize kazandırdığımız sanki şahsım adına söylüyorum ben hani 15-20 senedir sanki bu sektördeymişim kadar bir backtest'ini yaptım. Her şeyin backtest'ini yaptım. Zaten bugünlere kolay gelinmedi. Ve bize bu market şunu söyledi. Bu market şu bölgenin, şuranın altına ufak bir SFP yapmadan kalkma, yeni bir ATH'e gitme olasılığının çok ama çok düşük olduğunu söylüyor. Haksız mıyım Evren? Yok, doğru. Bence de. Yani $90.000'ın üzerinde şu anda bir, ben onun şu an üzerini göremiyorum henüz. Hı Çünkü hı. genelde olacaksa bile o olduktan sonra çok büyük bir, likidasyon operasyonu çekiliyor, çok yüklü anlamda. Hı hı. Ondan sonrasında o veriliyor. O yüzden ben, buradan 73'leri kaybetmediğimiz sürece 90.000'e gidip 90.000'den 58.000 test etmek hiç şaşırtıcı gelmezdi. Daha önce gördük. Kulağa belki çok zor geliyor ama emin olun bu fiyatları daha önce yaşadık. Tam olarak da hatta çok iyi hatırlıyorum. 84'ten 98'lere gittik. 98'den $60.000'a indik. O yüzden de 60.000'den tekrar 90'a gidip 90'dan tekrar 57-60'a inebiliriz. Bunu her zaman, doğru zamanında aslında dalganın arkasında olmak en önemlisi. Bu arada ayın biri galiba full moon'muş. Öyle mi? Dolu, Hayırlı dol, olsun. dolunay geliyormuş Hayırlı ay olsun. biri. Biz dolunaylarda işlem almamayı, özellikle böyle hiçbir işlem açmamayı karar olarak aldık kendimize. Eee, Evrenle o yüzden birazcık daha Dolunayda. bu Dolunay konuya gerçekten zigzag parmak zigzag basıyoruz. işlemler Evet, evet. yaptırtabiliyor. Eee, Kesinlikle. Şimdi görünce şaşırdım bir daha.
Ben şeyi kapatmışım galiba yanlışlıkla. Terminali kapatmışım. Senin burada eklemek istediğin bir şey var mı abi? Yoksa terminal İstersen tarafına bence sen geç. Tamam mı? Öyle devam edelim. Terminal tarafına sen geç, sonra ben devam edeyim. Olur mu? da Uygun mu? bir TradingView'da son şeyi göstereyim perspektif Okey. olarak. Açıyorum. Eee, o şekil bu şekil arkadaşlar. Yani daha önce yarattığımız perspektifte eğer ki 73 tutamıyorsak bence buradaki hareket maksimum 72.700 73'e gelip ondan sonrasında devam edebilir. Bu hala bizi buluş perspektifte tutar diye söylüyorum bunu. Hani göz kararı çizdiğimiz bir perspektif diye düşün. Ama yani hayali bile olsa bu yapı bize hala buluş gösterir ve daha önceki gelen trendi sadece korkusunu verip sonrası devam edebilir. Bu sadece gelirse benim tekrardan bakacağım perspektif için koyduğum bir konu. O İkisi zaten zaman ikisi iki konuda birleşti aslına bakarsan. aynen öyle. Hı Yani hı. konsept olarak iki taraflı da destek perspektifi var. Evet. Şimdi bakalım. Ben hemen bir şunu açayım. Bu arada grup içerisinde Evren onu hazırlarken grup içerisinde çarşamba günleri altcoin'lere bakıyoruz. Altcoin analizleri yapıyoruz. Ben Evet, geçen haftaki yayına katılmamıştım. Orayı daha çok adminlerimiz şu anda yönetiyor. Ve o tarafta da gayet güzel perspektifler devam ediyor diye tahmin ediyorum, değil mi Evren? kesinlikle. Evet. Bu arada Ethereum'la ilgili geçen gün bir soru geldi. Hazır açıkken onu da söyleyelim. Hı hı. Arkadaşlar Ethereum'da benim perspektifim değişmedi. Nasıl Bitcoin'de beklediğim eğer ki 88-90 bin dolarsa Ethereum'da da 3.000 dolar benim için önemli olacak. 3.000 50 dolar bölgesi. O da bir değişiklik göstermedi. Sadece normal yapıya göre birazcık daha fazla e, şey görüyorum. Baskı görüyorum. Ethereum BTC'deki güçsüzlük, beklediğim yerden reaksiyon almaması birazcık daha Ethereum'daki perspektifimi birazcık daha Bitcoin'e kaydırmış oldu. Ama eğer ki böyle bir realite yaşayacaksak e, açıkçası dediğim gibi 3.000 dolar psikolojik seviyemde hem de önemli bir bölge olacaktır. Oraya kadar da zaten yeterince. Ethereum BTC yani şu anda 29.8 bölgesini test etmesi çok da yani şey değil, zor değil. Yani beklenilen bölgelerden bir tanesiydi aslında. Hı hı. Ama hızlı geri çekilmiş olması tabii ki de mutsuz etmedi dersem yalan söylemiş olurum. Önceki perspektiflerime göre. Ama hani ben burada yani bu bölgede 29.7-29.8 bölgesinin biz hani zaten birebir de konuştuğumuz için rahat bir Hı hı. şekilde söylüyorum. Hani bu bölgelerde Ethereum BTC pozisyonuma ekstradan bir de ekleme yaptı. Zaten bu bölgeyi kaybederse yani artık hani bu 28 29-28-50 bölgelerini kaybederse o zaman da evet analizin şu an için en azından doğru çalışmadığını söyleyebiliriz. Ama hani buralar şu an için kabul edebilir bölgeler. Benim tarafımda Ethereum BTC'ye baktığımda. Ya Tekrardan grafikte teyit ettim de. beni biraz korkuttu sadece. Hı Aslında hı, o yani çok da fazla bir detay bakmadım. hı Birazcık hı. beklediğim yerin altında kapatmış olması, Bitcoin tekrardan lower test ediyor olması vesaire vesaire. Bunların bir an önce yani 4 saatlik kapanışlar bu şekilde devam etmemeli benim için. E, Kesinlikle. Okey. Ona katılıyorum. Nereden başlayalım? Direkt başlayabilirsin abi istediğin yerden. Okey. Sen E, de terminal. Bu bull bear trap dediğimiz arkadaşlar hem yukarının hem de aşağının sıkıştığı özellikle likidasyon bölgelerinde açılan breakout longları olsun ya da düşüş geldikten sonra key level'larda açılan shortlar olsun. Bunlar bizim için her zaman trigger noktalarından bir tanesi. Şu andaki bulunan hafta sonu yaşanan savaşın yani trade savaşının aslında içinde şu anda test ettiği bölge bayağı kritik bir bölge. Eğer ki dediğimiz gibi bu bölgeleri tutabilirsek geçtiğimiz haftanın da bu range'in de value low olduğu için buradaki açılmış olan ya biraz daha gecikmiş olan shortların açıkçası terste durabilmesi imkanı var ama bu tabii ki yapısal olarak bize gösterecek olan ben çarşamba gününe kadarki risk faktörünün ortada olduğunu gördüğümüz için çok büyük bir değişiklikler olacağını düşünmüyorum. Aynı zamanda bizim terminalde kullandığımız farklı yapılar var. Daha önce sizlerle beraber bahsettiğimiz çok korkunun çok yüksek olduğu yerlerden şimdi 46 yani bu numaralar 15'ler, 13'ler, 20 gördüğü yerlerde biz almalıyız diye
konuşuyorduk Serkan'la. Şimdi onların biraz daha yavaş yavaş grid'e geçtiği bölgeler neutral bölgesine döndük. Marketteki whale tracker'larımızın long short oranını tabii ki aktif olarak kontrol ediyoruz. Çok fazla insan short pozisyonda. Yani %61, %30 genelde bu %52'ye yüzde yani %52 short, %51 long vesaire gibi oluyor. Şu anda basınç olarak, baskı olarak çok daha fazla short'un, neredeyse 2 katı short'un olduğunu görebiliyoruz marketteki. Buna hemen araya bir ekleme yapıyorum. Bu arada arkadaşlar hani terminal hakkında bilgi veriyoruz. Şu anda terminali size gösteriyoruz. Böyle kafanızda takılan sorular varsa akademi.cloudcraft Trade sayfasından da bütün bir kullanım kılavuzunu hakkında bilgi alabilirsiniz ve orada detayları görebilirsiniz diyeyim. Araya şunu eklemek istiyorum Evren. Şöyle abi, ben şurada notlarımda vardı çünkü Hidden ve Iceberg'ler geçtiğimiz hafta bize birazcık daha bazı konularda bilgi verdi. Hemen notlarıma yerinde olduğu için şey yapmak istiyorum. Bir saniye, notlarımda varsın. Hidden yani Dark Pool 4563'e 3174, yani alış dominansı %59 Dark Pool tarafında. Iceberg tarafında da sell tarafı %52 ile üst taraftaydı. Yani bu hafta aslında birazcık daha bu şekilde geçti. Yani E, bu birazcık da hani yani kurumsal birikimde alış baskısı var. Birazcık da hani bunu bize söylüyor. Ama retail tarafı da klasik zaten. E, Bu işin bu tarafını birazcık daha satarak devam ettiriyor gibi bir durum var. Yani buradan bu sonucu birazcık daha çıkartabiliyoruz. Yani Ya klasik akıllı para davranışı yani. mantıklı, bir de şöyle bir şey var Serkan. Bazen çok kısa zaman dilimine geldiğimiz zaman kafa karışabiliyor. Yani mesela ben geçen gün aynı şeyi başka birinde de söyledim. Yani haftalık perspektife baktığımızda daha önce bunu gördük. Belki daha önce oldu, evet, yıkıldık ama haftalık perspektifte bu e, 4-5 haftalık bir güç değil mi? Tabii ki illaki geri retestler olmasının mantıklı olduğunu biliyoruz. Önemli olan şey reverse hareketler geldiğinde harekete hazır olabilmek. Yani bu ayın kapanışı olacak yaklaşık olarak işte 4 gün sonra. E, Aylık mumunuz, ilk defa böyle bir mumunuz var arkadaşlar. Yani değil mi? Bir, 2, 3, 4, 5, 6. İlk başta bir kere kendini gösterip bütün potansiyeli geri çekti. Sonrasında devamlık getiriyor. Yani aylık perspektifte de bunun belli sinyalleri var. Bulunduğumuz açıda az önce bahsettiğim gibi, burada da gördüğünüz gibi çok fazla 73'ün altına daha düşmeden devam ettirmek bizim için çok daha avantaj verecektir. Çünkü aynı anda US 500'ün de şu anda büyük avantajı var bizler için. Az önceki perspektifte market sentiment'i kontrol edebildiğimiz Z-score baktığım. Ya bunları her gün baktığımız bir şey olduğunu unutmayın arkadaşlar. Burada birazcık daha size baskının ne tarafta olduğunu, bearish ve bullish olduğunu o tarafta onu gösterebilir. Bir de likidasyon tabii ki uzun zamandır bizim çok önemli olarak takip ettiğimiz yapılardan bir tanesi. Bitcoin'in içinde daha önceki yapılardan şöyle bir şey gösterebilirim. Biliyorsunuz ki NPOC seviyeleri bizim için önemli. Yukarıda da 81.500 ile 81 bölgesinde de var ama şu anda anlık olarak geçtiğimiz haftalardan kalan 75.800 ile bir tane bölgemiz var. Bir de 73.200 bölgelerinde. Dediğim gibi eğer ki burayı koruyamıyorsak büyük ihtimalle test edeceğimiz yer sonrası tekrardan kalkabileceğimiz bölge olduğunu düşünüyorum. Shortlar fazla. Bu arada sorulara bakarak mı devam edelim? Nasıl devam edelim Yo Serkan? yo, biz normal devam edelim, en son soruları cevaplarız. Çünkü yani anlatacağımızı anlatalım, çünkü sordukları soruların cevaplarını da vermiş oluyoruz arada. Hani Aynen. direkt konuyu atlamayalım diye söylüyorum. En son sorulara geçeceğiz. Ee, Şey var ya, bu futbol süper chat kanalının süper chat sorularınızın hepsini cevaplayacağım. Süper chatimiz yok. e, Bölgesel olarak da günlük, haftalık, aylık biz bunlara sürekli bakan grubuz. Bu nedenle de haftalık direncin olduğu yerde tekrardan SFP vererek altında kalmamız bunun tekrardan bize direnç olabilme ihtimalini de göz önünde bulunduruyor günlük trade için. O yüzden alarm kurulması gereken bölgelerden bir tanesi de 78.600 olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ee, Benim bu yapı içinde, terminal içinde başka gördüğüm, şu anda baktığım bir şey yok. Perspektifin değişmesiyle ya da buranın gerçekten tap olduğumu, bu kadar kolay SFP ile olacağımı benim için, bana çok karşı, aykırı ama Hı hı. yanıldığımız zamanlar da oluyor. Fakat benim söyleyebileceklerim bu kadar. Okey abi. Ben terminal tarafına geçiyorum izninle. Ama ben de paylaşmamışım.
Çok ayıp. Çok ayıp. Hemen show on stream. Gayet görünüyor değil mi? Birazcık daha sadece genişletmek lazım. Şu şekilde. Şimdi Okey. yani çok geçmiş datayı o kadar fazla görmek gerek yok. Yakınlaştırabiliriz Hı hı. istiyorsan. Yo şey yaptım. Yani öyle açılıyor ya direkt. Tamam. Çünkü ben sayfa yaparken şöyle yaptım arkadaşlar. Hiçbir zaman büyük resme bakmadıkları için sayfanın default'u şu şekilde. Büyük perspektifte sayfayı gör, mumları gör, Aynen. hareketleri gör. Ondan sonra küçük zaman dilimine gir. Yani bu hani düşünülerek yapılmış olan bir şey. Onu demek istiyorum aslında birazcık daha. Çünkü perspektif önce bir büyük olmalı, anladın mı? Yani 15 dakikalarda, 30 dakikalarda boğulmaması gerektiğini düşünüyorum. Abi benim gördüğüm yani bu tarafta benim terminal tarafında anlatacağım birkaç tane bir şey var. Mesela şu anda en basiti canlı olarak şunu görebiliyoruz. Yani güzel tarafı şu. Şu anda container short, şu anda retailer'ın hepsi longluyorlar. Ama market tabii ki doğal olarak onların tersine hareket ettiği için anlık tabii ki bu data değişiyor. Bu şu an saniyelik bir şeyden bahsediyoruz. Hani şu anda benim burayı longlamam gereken bir zaman diliminde olmadığımı birazcık daha görüyorum. En azından bu taraf baktığımda. Çünkü benim karşıma açılmış daha yüklü short pozisyonlar olduğunu canlı olarak bunu bu tarafta görebiliyorum. Hani bu şu anki perspektifimi söylüyor. Onun haricinde abi benim bu orta vadede gördüğüm hareketler chart overlays tarafında baktığımda fiyat hatta daha da bugünün hareketine geleyim. Bugün şöyle bir şey oldu. Bugün olan konu şimdi bu bölgede tam şu alanda ayın 22'sinde longlar burada bir 220 milyon dolarlık bir longlar vardı. Fiyat geri çekildi. Buradaki daha yoğun long bölgesi bunlar trap olmadan şu an bunlar para kazanıyorlar. Fakat burada bir 500 milyon dolarlık bir long olduğu için bu bölgeyi koruyorlar gibi söyleyebiliriz şu an için anlık olarak. Sonrasında fiyat bu bölgeyi test etti, destek yaptı. Destek yaptıktan sonra gene long trap. İlk başta buradaki long trap, short trap, long trap, short trap, short trap. Üstüne çıktı long trap. Long trap'ten tekrardan desteğe geldi. Bu fiyat geri çekildi. Long trap'lerden ki burada 79.000 bölgesinde gene bugün yanlış hatırlamıyorsam sinyaller içerisinde olması lazım. Sanki Bitcoin longu oralarda gelmişti diye hatırlıyorum. 7863 şu bölgeyi vermiş. Sanki bu bölgede longlar var diye hatırlıyorum ama yenmemiş. Okey. Tekrardan buradaki long trap çalıştı. Fiyat short trap bölgesine geldi. Short trap bölgesinden long trap'e geldi. Şu anda long'dayız. Yani şimdi birazcık daha konu perspektif şu. Şimdi şeyi görüyorum bu arada. Hem terminalden bahsetmek istiyorum hem de buradaki küçük değişik bir perspektiften bahsetmek istiyorum. Bunu hatta bazı arkadaşlarımla da konuştum da öyle değil miymiş? Çünkü algıyı yakalayamıyorlar. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Siz sanıyorsunuz ki 79.400 bölgesinde işte orada çok yüklü shortlar açıldı. Fiyat işte belirli balinalar, short bastılar falan filan geri çekildi. Çok büyük geri çekildi gibi düşünüyorsunuz ama market bu şekilde çalışmıyor. Zaten bizim orijinal perspektifimiz dışarıda görmeyeceğiniz, duymayacağınız ve bulamayacağınız bir terminal datasında göreceğiniz konulardan bir tanesi bu. Çünkü kimse işin bu tarafından bakmıyor ve canlı olarak dataya bakmıyor. Siz genelde şöyle yapıyorsunuz çünkü hani mesela hani tabii ki de bunlar güzel perspektifler, güzel trade'ler. Yani Elliot'u var, Ichimoku'su var, PA'yı var. Var Allah var ama tamamıyla havaya çiziyorsunuz. Şimdi bu terminalin diğer taraflardaki avantajı şu. Havaya çizdiğiniz yerde ne olduğunu görebiliyorsunuz. Yani bir relong bölgesi mi? O relong bölgesinde ya da reshort'ta ya da OB'sinde ya da ne bileyim işte Elliot'un 3. dalgasının nereden olabileceğine kadar birçok datayı canlı olarak görebileceğiniz bir şeyden bahsediyoruz şu anda. Hatta bizim sloganlarımızdan bir tanesi trap e, insanların trap olduğu yerde kaybetmek istemiyorsan senin orada oyuna girmen gerekiyor. Yani insanların trap olduğu yerde senin oyuna girmen gerekiyor. Bizim perspektifimiz bu şekilde. İnsanların yaptığının tersini yapmak. Çünkü market maker'ın kodunu biz bu şekilde yakaladık. Bu adam bize diyor ki burada ben fiyat belli bir bölgeye geliyorum. Burada yoğun long pozisyonlar var. Ben o yoğun long pozisyonları yakaladım ve oradan marketi geri çekiyorum. Amacım ne? Burada açılan yüksek long pozisyonları
eritmek, liste yaratmak ve markete bir ekstradan bir liste yaratmak. Adamın zaten istediği derdi bu, yaptığı konu bu. Bunu şifresini çözebildiğin zaman işte o zaman para kazanabiliyorsun. En azından şu anda şunu görebiliyorum. Şu anda bizim daha önceden Early Bird sadece Telegram kanalımız içerisindeki kullanıcılara verdiğimiz tarafta onlardan feedbackler geliyor ve çok güzel feedbackler geliyor. Niye? Çünkü bambaşka bir perspektif verdik. Para kaybetmiyorlar. Nerede oyuna girmeleri gerektiklerini biliyorlar. Hem uzun perspektifte hem orta vade perspektifte hem günlük scalplarında. Yani sadece burada gördüğünüz hareket şu anda şu ekranda gördüğünüz, aşağıda gördüğünüz bu terminal ekranında oyuna nerede gireceksiniz, nerede çıkabilirsiniz, teyidiniz neresidir gibi birçok detayı görebiliyorsunuz. Bunu Depth of Market'ten aldığınız iceberg emirlerle görebilirsiniz. Bunu hidden buy'larla görebilirsiniz. Yani size ekstradan bir konfirme olabilir. Gibi gerçekten bir e, kurumsal bir datayı retail'la buluşturma gibi bunu birazcık daha düşünebilirsiniz. E, Çünkü işin bu tarafından kimsenin bakmadığını biliyoruz ve e, söyle Evren bir şey araya gireceksin Yo, galiba. dinliyorum. Çok güzel konuşuyorsun. Yani biz orijinaliz. Bizim hani diğerlerinden farkımız bizim orijinal olmamız. Bizim kumaşımız da orijinal. Bize fantomlarımız da orijinal. Bizim balina alım satımlarımız da orijinal. Yani hiçbir yerde bulamayacağız. Yani orijinal dediğim alfa orijinallikten bahsediyorum. Bu bull trap, bear trap bugüne kadar bence hiçbir zaman duymadığınız bir perspektifte. Bunu şu şekilde bir perspektifte duymuş olabilirsiniz. Footprint tarafında bunu görmüş olabilirsiniz. Çünkü Footprint'te daha çok bu trap bölgeleri birazcık daha böyle kovalanır. Bunun şu anda siz görsel bir şekilde alışılagelmiş TradingView penceresinde, TradingView'da trade aldığınız o alışagelmiş olan bir alanda size bunu sunuyoruz. E, Ve canlı olarak da her şeyi takip edebiliyorsunuz. Bunun haricinde size işte volume profillerini veriyoruz. Privacy Day'ini, Privacy Week'ini, Privacy Montunu, MPOC'sini, haftalık MPOC'sini, aylık MPOC'sini, key level'larını veriyoruz ki key level'lar orijinal gene aynı şekilde evrenin bize kattığı ekstradan datalardan bir tanesi. Yani MPOC ayrı. O MPOC bilinen bir şey ama herkesin kullandığı bir şey değildi. Biz bunu yıllardan beri kullandığımız için tahmin ediyorum 2000 senin daha geçmiş de en azından ben kendi tarafımdan söyleyeyim. 2020 galiba değil mi? Benim 2018. Tanışıklığım. Benim de seninle tanışıklığım 2020 idi yanlış Aynen. hatırlamıyorsam. Doğru. 2019-2020 serisi. Ben de o dönemden beri takip ediyorum. Hani benim 2019-2020 tweetlerimde de NPOC'leri işaretlediğimi görürsünüz yani bu parantez içerisinde. Hani bunlar var. Dediğim gibi işte Bullbear Trap'ler var. Canlı olarak takip edebildiğiniz. Sonrasında hani bir de Top Trader'lar diye bir şey koyduk. Bunu dışarıda tabii ki de satın alabileceğiniz, takip edildiğiniz bir şey ama bunu da parantez içerisinde şöyle bir şey yapıyoruz Top Trader'ları. Çok birazcık arka tarafta kaldı bu data. Benim için çok önemli. Top Trader dediğiniz şey şu anda bizim canlı olarak, anlık olarak 15.000 tane cüzdanı belirledik. 15.000 tane hani burada hani 50.000, 100.000'den 13.000'e kadar indirdik. Bu 13.000 cüzdanı balina olduğunu, yani balina değil pardon, top trader olduğunu inandığımız, yüksek paralarla, hacimlerle işlem yaptığını inandığımız cüzdanları takip ediyoruz. Onlara arka tarafta bir puanlama veriyoruz. O puanlamayı verdikten sonra da sizin önünüze sunuyoruz. Bu top trader'lar e, yaptığı işlemlerle beraber aynı işlemi yapmak olarak düşünmeyin. Sonuç olarak bunlar da trap oluyorlar ve bunlar da tam ters perspektifte oyuna giriyorlar ve market onların açtığı pozisyon tersine gitmiş oluyor. Mesela hani örnek olarak bunu şu şekilde gösterebilirim size. Mesela ilk başta büyük resmi görelim. Bakın fiyatın tam bugün reddediği yerde abinin birisi 23.8 milyon dolarlık long pozisyon açmış. En basiti. Yani şapşik. Yani orada long pozisyon açılır mı? Yani ben mesela anlık olarak bunu orada gördüğümde ben ekstradan short açarım. Çünkü yani yakaladı market seni anladın mı? Hani bu çok net bir şekilde bunu görebiliyorsun. Tabii ki de para kazananlar yok. Mesela burada da abinin birisi 41 milyon dolarlık long pozisyon açmış.
ve pozisyonu halen daha devam ediyor. Bunu net bir şekilde görebiliyorsun ve ayrıca bunun detaylarını da görebiliyorsun. Bunun detayları bir saniye şu 41 milyon. Yani buradaki abi 76.200'den girmiş 77.000 76.000 şu anki fiyatı söylüyor. Size'ını söylüyor. Anlık PN'ini söylüyor. Nerede likidite olacağını size grafikte gösteriyor. Win rate oranını gösteriyor. 16.207 trade almış bu abi ve 16.207'ye karşılık bu abinin win rate'i %88 parantez içerisinde. Hani 10 tane, 15 tane, 20 tane değil. Ve mesela bir de bu arada hani siz de bu arada internette araştırıp bulabilirsiniz. Maçı Big Brother adlı bir balina. Çünkü herkese şimdi burada şöyle iki bir şey var. Bir herkese açık, herkesin takip ettiği ve artık bazı cüzdanlara isimler konuluyor. Onu da arka tarafta güncelliyor. Diyor ki bu bilinen bir cüzdan, bilgin olsun diye size sunuyor. Bir de bilinmeyen cüzdanlar da var. Onların da isimleri yok. Onlar da bizde. Yani burada ön tarafta gördüğünüz cüzdanlamaların hiçbiri gerçek değil. Hepsi aslında şifrelenmiş ön tarafta. Size vermek istemediğimiz doğal olarak. Çünkü bize özel olan bir bilgi olduğu için açık yürekli bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ve hani buradan takip edebiliyorsunuz. Ve mesela bu abi de mesela Ethereum'da da detaya girdiğimde profit factor'ının 7.37 olduğunu görüyoruz. All time'da 29 milyon dolarlık bir eksi bir P&L oluşmuş ve Ethereum'da da şu anda 644 bin dolarlıkta 34 milyon dolarlık bir long işlemi var. Burada da 644 bin dolarda eksi P&L'de olduğunu net bir şekilde görebiliyorsunuz, takip edebiliyorsunuz. Ee, Ekstradan şöyle bir şey de var abi. Bütün marketi tarayabildiğimiz için şey tarafında, DEX tarafında bize şunu da söylüyor. Bunlar evet lig zonları. Bunlar nerede liste olacak? Her açıp kapattığınızda arkada refresh yapar, yeni datayı, güncel datayı verir. Yani bu şu anda bunu bu şekilde görebiliriz ama abi 1 dakika sonra 30 saniye sonra kapatabilir buradaki pozisyonlarını. Zararı Tabii. kabul edip buradan kapatabilir. O yüzden canlı veri olduğu için sabit bir şey değildir ama en azından ortalamasında bize bir datayı veriyor ve mesela burada da 74.800 75.300 bölgesinde de yaklaşık 43 milyon dolarlıkta bir likidite olduğunu görebiliyoruz. Bir de Open Orders bölümü var. Open Orders bölümü de hani mesela bu takip ettiğimiz cüzdanların da bir yerlere emir koyuyorlar. Limit emirler koyuyorlar. O limit emirleri nerede kâr alacaklar? Nerede kâr alıyorlar daha fazla? Bunu takip edebiliyoruz. Bu çok önemli bir detay. Çok özür dilerim. Evren bir şey not alacaksın. Neyi not alacaksın? Ne oldu ya? Aldım. Niye yanlış söyledim? Aldım bitti yok canım. Korkuyorum. Neyi yanlış söyledim baba? Hiçbir şey yok valla. FOMC Eee ile ilgili söylemek istediğim şeyi unutmuşum da onu yazdım Hı buraya. hı. Okay. Ve mesela yani 79.800 bölgesinde burada short emirlerin dizildiğini görebiliyoruz. 81.800, 82.000 bölgesinde açık olan win rate'i %87.8 olan bir arkadaşımız burada kâr alacak. Bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Gibi birçok detayı ekranda görüp konfirmeler içerisinde bunu alıyoruz. Dersen ki hocam ya yerim bu datanı. Ben bu kadar şeye bakmak istemiyorum. Dersin ki O da yani günümüz yapay zeka çağı. Eee, Ya bunların hepsini böyle bir yapay zekaya versem de o bana bir yorumlasa en azından benim anlayacağım dili deyip AI bölümüne geliyorsunuz. AI bölümünde diyorsunuz ki örnek olarak bana Bitcoin. Şimdi ben basacağım ya kesin çalışmayacak ha. niye çalışmasın ya? Ne bileyim ben. Hep böyle oluyor ya yayınlarda. Şey gibi. Apple'ın lansmanı gibi. Bitcoin tam analiz yapıp basacağım burada. Bakalım bize neler söyleyecek ve nasıl bir rapor verecek. Buraya bir intro girmen lazım. Dırırım, Evet dırırım. ya buraya aslında şey yapmam lazım. Hani burada bir arkada bir şeyler söylemesi lazım. Tekst olarak, Reklam animasyon yok mu? olarak Hayır. analizi Böyle yaptığını, şu anda şuna bakıyorum, şu anda buna bakıyorum, şu anda şunun analizini yapıyorum diye belirtmesi birazcık daha böyle görsel o olarak zaman da o karşı tarafa yazana kadar hoş olur. ben söylemem unuttuğum şeyi. Okay. FOMC çarşamba günü, perşembe gününün önemli olduğu yani 29 Nisan, 30 Nisan'ın önemli olduğunu zaten konuştuk. Arkadaşlar gelecek olan datanın dışında
tekrar söylüyorum. Powell'ın konuşmaya başladığında söyleyecekleri çok daha önemli. Eğer ki güvercin tarzı bir konuşma yaparsa bu işte bizim bahsettiğimiz 79 kırılımının gelip yukarı devamlılığı çok daha avantajlı yaratır yeni ayla birlikte. Onun dışında GDP e, bunun kötü olması riskten kaçış için insanların birazcık daha bir risk düşürme imkanı yaratabilir. Bu yüzden de hani bence rate cut olmayacak. Bence olduğu gibi tutacaklar aynı şekilde. 3.75 diye hatırlıyorum. DXY dediğimiz gibi önemli bir perspektif bunların birlikte olacağı. Ama Powell'ın ne konuştuğunu yani özellikle bunu translate edenler de var. Dil Türkçesini görenler de var. Önemli olan şey çıkıp data dependent mi konuşacaksın? Yani data üzerinde görüşlerimiz böyle böyle bunun üzerinden devam ediyoruz mu? Yoksa enflasyon hala çok korkunç bir şekilde işte endişe veriyor bize. Bu yüzden de bilmiyoruz deyip birazcık daha farklı mı yansıtacak? Bu çok önemli bence. Arasındaki fark çünkü bizim kırılımı verip vermeyeceğimiz şimdi gelip gelmediğiyle ilgili olacaktır diye düşünüyorum. Bunu az önce söylemeyi unuttuğum gibi yazmışım. O yüzden de tekrardan hatırlatmak istedim. Ağzına sağlık abi. Bizim evet eyalet servisi geçici olarak cevap vermedi dedi. Bir daha deneyeceğim bu arada. Bir daha. Bir daha. Dedim sana abi yani mutlaka bir şey olacak yani. O ufak sorun çıkmak zorunda. Çıkmazsa zaten yani o nazar değmezse olmuyor. O nazar değecek. Kesin değecek yani. Ay ay. Üzülüyorum. Bu arada parantez içerisinde şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bunu yaparken ben şunu da göstermek istiyorum size. Hemen bir saniye. Ee, Onun yerine bu sekmeyi paylaş desem şöyle çıkacak mı? Çıktı vallahi. Okey. Cloudcraft Trade sayfamız yenilendi. Ve artık üye alımlarına, satın alım değil, üye alımlarına başladık. Onun bilgisini vermek istiyorum. Web sayfamız birazcık güzel oldu. Piyasanın derinliği burada başlar. Yüzey görüntüdür, derinlik fırsattır. Cloudcraft akışı fiyat hareketi başlamadan önce niyetin izini gösterir. Balinalar işlem açılmadan gör. Gayet bizim zaten sistemimize uygun bir şey. Büyük oyuncuların görünüm mumundan değil, emir davranışından okursun. Erken görmek oyunu değiştirir. Defter konuşur diye başlığımız var. Likite duvarları, gizli baskı ve dağılım izleri, Depth of Market tablosunu veri değil karar motoru olarak kullan demişiz. Tuzakları geç, tuzakları geç değil önce gör. Bullbear Trap ve Scalp akışlarıyla Force Break hareketlerini filtrele temiz setup'a odaklan demişiz. Kalabalık nerede? Risk orada. Cornwall, Hat geçişlerini canlı izleyerek sıkışan yönleri erken yakala. Burada ufak bir nüans var bu arada. Şimdi burada bir balina var görüyorsunuz. Bunu özellikle yaptım. Evren sesin kapalı bu arada eğer konuşuyorsan. Yo, açık. Ha, okey. Burada şimdi balinayı hiçbir zaman suyun üstünde yüzeyinde yani trade tarafından bahsediyorum. Göremezsiniz. O yüzden suyu yukarı doğru atsa da balina farkındaysanız kayboluyor. Burada aslında yaratmak istediğim tam da böyle bir sahneydi. Subliminal Hani mesaj. orada bir hata yok. O tamamıyla yaratılmak istenen bir şeydi. Ve Architect Data ve AI yorumlarına dağınık bilgi tek aksiyona indir. Kurumsal seviye perakende fiyatında balinalar, depth of market, trap key levels ve kritik metrikler tek terminalde ve bunların hepsi gerçek zamanlı. Sayfamız bu arada İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Fransızca, Almanca, Arapça tüm dillerde de hazır. İstediğin yani hangi bölgedeyseniz otomatikte o dilde zaten açılıyor. Eğer beğenmezseniz de sağ üstteki menü tarafında değiştirebilirsiniz. Hazırsan akışa geç diyerek de başladık. Sonrasında bizim bir şeyimiz var. Bir başlığımız var. Piyasanın derinliği burada başlar diye. Burada gördüğünüz yorumların hepsi bizim trade team'im içerisinde olan hepsi gerçek arkadaşlar. Bunların hiçbiri yalan değil. Tamamıyla kendi özgün yorumları ve hepsinden izin alınarak burada paylaşıldı. Yani yapay zeka ile üretilmedi. Bunların hepsi ismi soyadını arattırırsanız zaten görürsünüz. Kendilerinde konuşabilirsiniz. Sonrasında burada bir şeyimiz var. Fiyat panelimiz var. Starter paketimiz, Pro paketimiz ve Elite paketimiz. Ayrıca üzerine tıkladığınızda da içinde tüm bilgileri nelerin olduğu hakkında tüm bilgileri de alabiliyorsunuz.
Bunun detayını vermiş olayım. Burada ufak gene bir şeyimiz var. Kartlarımız var. Bu kartlar bize ne anlatıyor? 5 platformu kapat. Cloudcraft Terminal sana yeter. Fiyat Order Book'u takip eder ama biz önce okuruz. Herkes aynı tarafa geçince köprü çöker. Trap'i gören trade eder, görmeyen trade olur. Bence çok güzel bir hareket. Bir setup, bir plan, bir çıkış, gerisi gürültü demişiz. Bir komut, tam teyit, sıfır tahmin. Yani biraz şu anda çalışmayan servisten bahsediyor. Düzelteceğim onu. Smart money iz bırakır, biz tespit edip takip ederiz diye de Top Traders'lara birazcık daha böyle bir vurgu yaptık. Sonrasında fiyat değil, akış konuşur diye tek ekranla kalabalık ve risk çerçevesi, karar hızlanır, disiplin korunur dedik. Saniyeler içerisinde netlik plansız asla, uygun değilse işlem yok, kuralını koru, sermayeni koru diye de verdik. 6 tane borsanın entegresi var. 16 tane o şeyimiz var. Modül. Modülümüz var. Şu anda yani 100 artı plus desteklenen coin kapsamı var. Şu anda yanlış hatırlamıyorsam 30 tane galiba var. Bu da artık şu anda yavaş yavaş yükselecek. Onu da net bir şekilde söyleyebilirim. Burada gerekli olan terminal ve paneller hakkında bilgi alabilirsiniz. Algoritma overlay hakkında bilgi alabilirsiniz. Eğitim ve disiplinden bilgi alabilirsiniz. İçerik ve araçlardan bilgi alabilirsiniz. Ve burada da e-posta adresine girerseniz de buradaki listede yer alabilirsiniz bu fiyatlardan alabilmek için. Fakat biraz evvel de yayın başında söylediğim gibi bizim ücretsiz üye ol bölümümüz şu anda açık. Buraya girdiğinizde neler göreceksiniz? Ufaktan onun da hakkında bilgi vermek istiyorum size. Tabii ki doğal olarak şu anda benim terminalim açıldı. Bir saniyenizi alacağım. Hemen bir test hesabına geçiş yapıyor olmam lazım. Evren, sen eklemek istediğin bir şey varsa sessizlik olmasın diye Ethereum'la ilgili söylerim. analiz eder misiniz demişler ama Hı oradaki hı. perspektif ben söyledim aslında. Tekrar test edebileceği bölge benim düşündüğüm 2170 ile 2200 bölgesi. O bölgeyi diyeceğini düşünüyorum. Eğer giderse oraya. Onun da bize vereceği eğer Bitcoin 88-90'lar test edebilirse Ethereum'un da 2950-3050 bölgesine kadar da yürüyebileceğini düşünüyorum. Onu belki kaçırmış olabilirsiniz. Konuştuk. Onun dışında başka ekleyeceğim bir şey kalmadı. Zaten 1,5 saattir yayındayız. Oldu mu o kadar? Vallahi olmuş. Çok hızlı şey oldu. Terminalimiz açıldı. Burası okey. İlk başta size şöyle bir sayfa karşılayacak. Bitcoin dashboard'unu, Ethereum dashboard'unu görebilirsiniz. Journal'ınızı buraya bağlayabilirsiniz. Ayrıca Bybit şu an için Bybit API'nizi bağlayıp salt okunur bir şekilde zaten write yani yazma bir satış ya da para çekme özelliklerini siz açık verseniz de sistem bunu kabul etmiyor. Diyor ki bunu sadece read only, sadece okunabilir, salt okunur şekilde vermen gerekiyor diye bizi uyarıyor. Ekonomi takvimini takip edebilirsiniz. Ücretsiz araçlarımız hakkında bilgi alabilirsiniz. Cloud SR hem TradingView'da hem Kiyota'da var. Kumançı Demo, Risk Reward Calculator ve Trade Team'imize başvurunuzu buradan gerçekleştirebilirsiniz. Haftalık briefing week 10 bir saniye. O e-mail olarak geliyor. Okay. Evet, email olarak geliyor ama bu tarafa da onu şey yaptım. Güncelledim. Haftalık briefinglerimizi burada görebilirsiniz. Bütün kullanıcılarımıza verdiğimiz raporumuzu burada görebilirsiniz. Canlı piyasalar, canlı yayınlar tekrardan izleyebilirsiniz. Yani terminal içerisinde yaptığımız yayınları da burada yayınlayacağız. Sonrasında da ve şimdi normalde biz size şöyle bir hizmet veriyorduk. Yıl olmuştur diye tahmin ediyorum. Bitcoin Dashboard'a geldiğinizde günlük level'ları, weekly level'ları, aylık level'ları, geçen haftanın NPOC'leri. volüm profilini, NPOC'leri, önceki ayın verilerini, Fear Greed'i ve Liquidity bölgelerini görebiliyordunuz. Şu anda ücretsiz olarak bunu yukarıda terminale git bölümüne bastığınızda live demo olan bölgede bunları yani Privacy Day'i, Privacy Week'i, Privacy Month'u, NPOC'yi, premium indikatörler kapalı, market statsları açık, critical metrikler açık, borsa pozisyonları dediği eğer bu arada API'nizi bağlarsanız canlı olarak buradan trade'lerinizi takip edebilirsiniz.
Key level'ları görebilirsiniz. Chart overlays'ler kapalı. Yani söylediğim gibi key ile şu bölgeyi aslında birazcık daha net olsun. Chart overlays'i de aşağı alayım. Bunlar burada istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Aynen şu bölge borsa pozisyonları, risk calculator, scale grid, bir de neler var? Bir dakika kafam karıştı. Critical metrics, borsa pozisyonu, risk. Okey, aynen. Scale grid orders'ın üstünü tamamıyla görebilirsiniz. Canlı bir şekilde terminalden takip edebilirsiniz. Anlık olarak burada multi platform likitasyon bölgelerini görebilirsiniz. Z-score'u takip edebilirsiniz ve Fear Grid indeksi canlı olarak buradan son bir haftanın datasıyla beraber takip edebilirsiniz. O yüzden üye alımlarımız, ücretsiz üye alımlarımızın hepsi şu anda sisteme sizlere açık. Hayırlı uğurlu olsun diye de e, anlatayım. Anlattım. Sesin gelmiyor öyle. Teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. İstersen soru cevaplara geçebiliriz. Soru sormak isteyen Evet. varsa. Of, ne konuştum ya. Bayağı konuştum. İyi Ama konuştun. hazırladım ama kendimi buna. Bugün Güzel. hazırlıklıydım. Hani suyumu, vitaminimi, her şeyimi, notlarımı hepsini aldım. Evet. Şimdi ilk başta şuradan başlayalım. İyi akşamlar Serkan Hocam. 2026 yılı için piyasa beklentiniz nedir? Çünkü geçmiş ayınlarda 2026 ilk çeyrek hariç piyasanın geri kalanında çok olumlu beklentiniz yoktu. Halen geçerli mi? Ee, Geçmiş yayınlarda. Bu bahsettiğimiz tahmin ediyorum birazcık daha şey zamanı mı? Ekim, Eylül, Ekim zamanında bahsettiğim bir şey mi? Yoksa yakın zamanda bahsettiğim mi? Çünkü bayağı bir fark var. Bugünkü perspektifime bakarsanız benim için şu anda Haziran Temmuz ayının birazcık daha önemli olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bitcoin fiyatının nerede olduğunu bir takip etmem gerekiyor. Çünkü o tarihlerde Vanga'mız var. Bu tarihleri de zaten sizlerle paylaşmıştık. O tarihlerde fiyatın nerede olduğuna bakmam gerekiyor ki bir sonraki hareketin ne olabileceğini söyleyebileyim. Bir de parantez içerisinde bizim bu Vanga'mız sadece Bitcoin'de ya da Ethereum'da çalışmıyor. Yani birçok paritede çalışıyor. Tabii. Altcoin'lerde bile çalışıyor. Yani örnek söyleyeyim size. Yani işte AV'nin ne zaman düşeceğini çok basit bir örnekle anlatacağım. AV'nin ne zaman düşeceğini bize acaba bu şey ne zaman verdi? Manga ne zaman verdi? Hemen size onu da böyle göstereyim. Şu soruyu da kaldırayım buradan bir saniye. Hideout Stream. Ee, Bize şu AV'de Vanga şu tarihinin ne zaman verdiğini size hemen söyleyeyim. Mesela daha 23 Eylül 2024'te bu tarih varmış. Birazcık daha geri gideyim. Yakın o zaman şuralarda çıkacaktır. Abi Bize nereden çıktı ya? 19 Ağustos 19 Ağustos yok aklıma geldi diye. Hani karşımdaydı o yüzden. Hani Vanga'dan buraya bağladım. Hani 19 Ağustos 2024'te bize 6 Ekim 2025'in tarihini vermesi ve sonrasında da bunların düşmesi bu hale gelmesi tesadüf değil. Birazcık da hani bundan bahsetmek istedim. Yani bu Vanga sadece Bitcoin'de ya da başka e, ana materyallerde değil birçok şeyde çalışıyor. Bunu net bir şekilde göstermek istedim ve size sunmak istedim. İyi yaptın. O yüzden de şuraya bağlayacağım. Gene şimdi önümde işte mesela AV bağlamamdaki sebeplerden bir tanesi oydu. Önümde AV'de 20 Temmuz, 13 Temmuz, 20 Temmuz tarihler var. O tarihler benim için değerli. Sonrasındaki tarihi de 2027'ye atıyor çünkü. Bu Temmuz'da ne hareket yapacağını AV'nin fiyatının nerede olduğunu çok merak ediyorum. Ona göre de değerlendirmeyi planlıyorum açıkçası. Yani bu da doğal olarak perspektifimi de birazcık daha belli ediyor. Hem Ethereum'un Haziran tarihi, altcoin AV'nin Temmuz tarihi yani yaz aylarında çok da böyle ekran başında olup olmayıp tatil yapmayı açıkçası düşünmüyorum. Birazcık daha buraya bağlamak istedim konuşmayı. Güzel yaptın. Ee, Hocam BIST 100'e değinir misiniz? Vanga tarihi geldi. Vanga tarihine birazcık daha var BIST'in bu arada. Var ya. Ee, Bence de var. Mayıs'taydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Hatta onu
Şöyle Yorumu kaldırır mısın? Göremiyoruz. evet farkındayım ya. Vallahi her seferinde. Sen yapamıyorsun değil mi onu? Sen de değil. Yok. Ben ona şöyle bakıyorum. Zoom 100 bölü hatta Zoom 100 yazayım. Şu yukarıdan USD'ye çevireyim. Ben ona birazcık daha böyle bakıyorum. Evet bu arada tarihi gelmiş pistin. Yalan değil yani. Pistin tarihi gelmiş dolar tarafında. Beklediğim oyun yani dolar tarafında tek profil 2 geldi. Hareketin retestini yaptı tarihinde. Şimdi evet dediğin gibi 4 Mayıs 11 Mayıs şu anda manga tarihindeyiz. Yani bu tarihlerde ne yapacağını takip etmek, yakından takip etmek gerekiyor biz tarafını. Ve direnç bölgesini zaten direnç bölgesini test etmiş. Şimdi bir daha aynı bölgeyi test ediyor. Yani bugün Bitcoin'de gördüğümüz gibi bir double bottom yapıp bu bölgelerden reddeme ihtimali var gibi gözüküyor şu anda BIST tarafında. Hatta BIST'e gelmişken şu Koç Holding'e de göstereyim Evren. Ağlayacaksın diye düşünüyorum. Biliyorum, biliyorum. Böyle bir durum var burada da. Yani gayet istediğimiz gibi aslında birazcık daha çalıştı burası diyebilirim. Hatta dolar paritesi tarafında da şu an dolar paritesi tarafında manga tarihindeymiş mesela uzun perspektifte. Ama dolar paritesinde çalışmış mı? Bence çalışmamış. Dolar tarafında haftalık perspektifte. Orta vadede bakalım. Orta vadede orta vadede de çok çalıştı diyemem dolar paritesinde. Koç Holding'e. Özetle yani BIST tarafına geçersek yani birazcık daha istediğimiz gibi gidiyor BIST tarafı. Onu da şöyle göstereyim size. Mangaları kaldıralım. Hemen şuradan grafik. Dolarda mısın sen? Yok. Beklediğimiz 340 bölgesinden fiyat zaten geri çekildi. Tek Profit 2 bölgesini bekliyorduk. Hatta ben Tek Profit 3 bölgesine gelirse, sadece oraya gelirse yatırım yaparım diye söylemiştim. Ama fiyatın buradan tepki alacağını daha önceden bahsetmiştik. 227-241 bölgesi de destek yaptı. Şu anda tekrardan direnç bölgesinde. Fiyatın işte bundan sonra ne yapacağı, bir de hani Mayıs da geldi. Türkiye hani belki yurt dışında çalışıyor ama Türkiye'de sevilmeye çalışma ihtimali birazcık daha yüksek. Biz tatili seven insanlarız, rahat insanlarız. Amerika'da da yıllarca çalıştı. Kaç kere çalıştı. Evet, evet, Sadece evet, tabii canım. geçtiğimiz sene öyle bir Hı hı. perspektifte değil. Bu konuşmalar vardı ama o perspektifte değildik diye. Sadece onu söylemeye çalıştım. Kesinlikle. Başka bir şey var mı abi? Soru kaldı mı? Tanju bir şeyler sormuş. 80 Tanju. bin Zaten bölgelerinden. Serkan Hocam bakıyorum X'e karşıma hep 80.000 bölgelerinden yeni bir dip bekleyenler çıkıyor. Market maker ne düşünüyor acaba? Algoritma sadece bana mı öyle çalışıyor acaba? Herkese böyle mi? Yani şimdi bizim 70 biz ilk başta şöyle söyleyeyim, ben bunu şu şekilde anlatayım Tanju hızlıca. 88 bin söylememizdeki yani bir tane sebeplerden bir tanesi long term'ün o zaman bunu konuştuğumuzda 88 binlerde olmasıydı. Fakat Evet, zamanla long term aşağı doğru geri çekildi ve 78.800 79.300 dememizin sebeplerinden bir tanesi, en baş sebeplerinden bir tanesi benim şahsım adına bu arada burasıydı. Ayrıca hani tabii ki birçok konfirme var ama burası işte yani yayının başında bahsettiğimiz gibi şu anda bizim için 72-73'ün kaybedilmemesi gerekiyor ki bu oyunun devam edebilmesi ve 88'e gidebilmesi için bizim de şu anda gözümüz, kulağımız, her şeyimiz, bütün duyu organlarımız o bölgelerde diye söyleyebilirim Tanju. doğru. Trump seçim öncesinde kriptoya sağlam yükseliş verir mi? Klasik seçim taktiği bu durumda Ethereum 5-6K'yı rahatlıkla görür müyüz? Evet, bunu da sen cevap ver baba. Çok iddialı rakam. Yani 5-6 bin dolar çok iddialı bir rakam. Tabii de E, all time'ın üzerine. All time'ın ya, üzerine atacağı kesin bu arada ama tabii ki şu an zamanını doğru yerde yakalamak lazım. şu andaki Şimdi değil yani. ya benim dediğim gibi belirlediğim hedefler bunlar ve bu swing spot hedefleri daha önceden yazılmış 6 hafta tutulan ama kar almadan bunu amansızca beklemek çok saçma bir şey. 64 bin dolar ortalamalı 5 merminizin 4'ünü kullanıyorsunuz. 10 bin 12 bin yukarı gidiyorsunuz ve hala bak, böyle bir şey mümkün değil. O yüzden zaten kar realizasyonu %30 yaptım. Bunun riskinin olabilme ihtimalini her zaman masada tutuyoruz. Ancak e,
Yani böyle yani bu şekilde bir SFP'de gerçekten öyle bir şey olsa ben çok üzülürüm. Çünkü bazı noktalarda bu kadar marketin verdiği açılar değişik olmalı diye düşündüğüm için e, henüz bir bearish bir perspektif yok. Yani sadece 2000 inip 3000 kalkıyoruz, 3000 inip 4000 kalkıyoruz vesaire bunları görüyoruz. Büyük bir değişiklik görmediğim dünyada da US 500'de de aynı şeyi görüyorum. Yani all time high'ini sürekli test ediyor. Açıp bakabilirsiniz. Nasdaq da aynı şekilde. E, Burada buyer olmak, alıcı olmak mantıklı mı? Tabii ki değil. Ama en azından yapının nasıl olduğu, özellikle mesela bir saat sonraki, yani tam bir saat sonra marketlerdeki fiyatlamayı görün. Bir anda market kapanıyor, bir anda volüm değişiyor, hacim değişebiliyor. Fiyat olduğu yerden kalkıyor. O yüzden 50 dakika sonra ben açıkçası markete tekrar baktığınızda her şeyin bias'ın değişebileceğini düşünüyorum. Örnek veriyorum bu arada. Ama 5-6 bin dolar Ethereum'da şu anda söylemek çok zor. Gerçekten büyük bir hareket yani. Ben 3050 dolar olarak belirledim. 88-90 Bitcoin ise 3050 ortalama Ethereum'daki. E, Valla bu söylediğime yatırım tavsiyesi değildir tabii ki de, ama hani bu söylediğime katılacak mısın bilmiyorum Evren. Benim için Ethereum'un 2000 dolar ve altı her zaman alınacak ve uzun vade tutulacak bir alanmış gibi bir şeyim var. Biasım ve bakış açım var. Ama uzun vade. Yani işte Bitcoin nasıl 16 binlerden aldık ve uzun vadede tutuyoruz. hı hı. Ethereum içinde 2000 dolar altı, yani o dönemde 1700 dolar altıydı. Gene hani bugün için söylüyorum. 2000 dolar altına geri çekilmesini açıkçası ben spot olarak uzun vade, ne bileyim, ileride çocuğuma, torunlarıma bırakacağım bir arazi gibi düşünerekten köşede tutmayı planlıyorum yani, anladın mı? Zaten bu şekilde başladı. Yani şöyle Ethereum'un büyük penceresinde aylık perspektifte hani maksimum gideceği bölgeler 7500'ler. Bütün zaman dilimi olarak baktığınız zaman. Önce 5300'ü temizlemesi lazım. Sonra 6300. Ondan sonrası da 7500 vesaire gibi de. Bunun şu andaki konuşulabilecek ve zamanı mı o soru işareti. Tabii. Evet, çok net bir şekilde 60 bin dolarla 65 bin dolarlarda bunları söyledik. İnsanların korktuğu yerde farklı olun arkadaşlar dedik. En azından bu yapıda 6 haftalık perspektifte baktığınızda, 2 aylık baktığınız zaman kar realize etmekte bir yanlış olduğunu düşünmüyorum. Ama tekrar söylediğim gibi Ethereum'da 3000 dolarların önceki hedefi ilk başta 3000 dolarları bir alalım da ondan sonra zaten trendi değiştirebiliriz. Bütün oyunu değiştirebiliriz. Hiç belli olmaz. Aynen öyle. Sonrasında bir soru daha gelmiş. Altın gümüş içinde çalışıyor mu terminal ve Vanguard tarihleri? Altın ve gümüş şu anda terminalde yok. Ekleyeceğimiz datalardan bir tanesi olacak o da. Çok yakın bir tarihte. Ama hani Vanguard tarafı evet çalışıyor. Hem de Onu nasıl? net bir şekilde söyleyebilirim. Evet. Güzel güzel kurtardı bizi. Yani ben unutmuyorum. Hatta 28 ya da 29 Mayıs'ta 2 yıl önce Hı 2024'teydi. hı. O beni çok büyük avantaja sokmuştu yani. 2300 ya da 2350 bölgelerinde bana verdiği bias ya bu düşmeyecek buradan deyip alım yaptırmıştı. Ama Sağ ol. arada bir bias'imizi kırdığı bölgede oldu aylık tarafta, hatırlıyor Yapacak musun? bir şey yok abi. %100 Evet, kalktı oradan. Yani oradaki evet. bias şaşırttı. Bir kere daha yukarı test etti, stopladı. Ama Hı hı. kalkmadan önce verdiği, 2 yıl önceki verdiği reaksiyon benim için Ya çok şükür olsun tabii. O bölgelerde ben 2 defa kâr almış oldum. Hem o bölgede kâr almış oldum, hem şimdiki bölgelerde kâr almış oldum. Benim için gayet yeterli. Sen oralardan 2300'lerden, benim altınım 1750'lerden, gümüş ama o çok eski. 17 ve 20 21'lerden. Tabii tabii. 2003 Ya, tabii. O bölgeden beri. doğrudur. Yani buna uzun zaman için Evet evet. önemli rakamlar. Ya ama Neyse altın dediğin, gümüş dediğin zaten birazcık daha bu değil mi abi aslında? bu sene inanılmaz. Çok garip şeyler gördük gerçekten. Aynen öyle. Okey, yayını sonlandıralım o zaman. Bence sonlandıralım. Hı hı. Başka bir soru yok diye tahmin ediyorum. Hepsini cevapladık Bizimle abi. beraber evet, 1,5 saat, uzun zamandan beri 45 dakikada bitiriyorduk. 1,5 saat bu sefer oldu. O yani işte bir saat deyince böyle fazla şey geliyor, böyle orta geliyor. 45 dakika yaptık hocam, ne kadar çabuk bitti dediler. Şimdi 1,5 saat yaptık, bakalım ne olacak.
Biz de bulmaya çalışıyoruz. Çok da canımızı sıkmak istemiyoruz. Böyle hani arkadaşça konuşuyormuş gibi olsun diye şey yapıyoruz. Hatta Evren'le daha bunu konuşmadım. Aslında benim böyle notlarım arasında her hafta bir takipçimizi, bir arkadaşımıza böyle canlı yayına alıp Bence de. onlarla da böyle bir ufak bir konuşma, bir son 15 dakika, 20 dakika böyle bir perspektifim de var. Daha Eren şimdi duydu bu Güzel arada güzel. gerçekten. Böyle bir şey yapmak güzel olur diye düşünüyorum açıkçası. O kişiyi de artık hani nasıl belirleriz bir fikrim yok açıkçası. Soruları önceden veririz cevaplarını ona. Çok doğalmış gibi olur. Olur mu? Aslında bence ben şey düşünüyordum. Bir tane böyle yorumlardan seçtiğimiz şu anda sahip olmayan hatta bizim grubumuzda bile olmayan birine bir haftalık mesela terminal verip onun tamamen bias'ını duyabilmek. Terminali Yani onu yani yapacağız ama terminali satışa içeriden biri çıkarmamız gerekiyor. tabii canım. Ya sadece gösterme amaçlı demo Hı olarak hı. diyorum. Hı hı. Mesela hiç bizi tanımayan, daha yeni tanıyan birisi olabilir. İyi ya da kötü. Bakalım ne diyecekler. Aynen öyle. Zaten bu Bence terminal şirket risk almak böyle bir şey yani gerçekten. yani Stripe'la bağlantımızı yaptıktan sonra zaten hani o dönemde yeni bir çekilişimiz olacak. Tabii Orada canım. en az bir 10 kişiye bir pro üyeliği vermeyi planlıyorum açıkçası. Bizim için önemli. Okey. Harikasınız. İyi haftalar Ben diliyoruz. Teşekkür ederiz her şey için. Kendinize iyi bakın. Çarşamba, Perşembe gününü unutmayın. En azından bir gözünüz ve alarmlarınız aktif olsun, açılmış olsun. Bu tam şey marketi yani düştüysek kalkarız marketindeyiz şu anda. Umarız beklediğimiz yönler, beklediğimiz hedefler yer bulur. Bizlere başarılı bir trade akışı sağlar. Her şey için çok iç, teşekkür ederiz. içimde kaldı. Ben de cümleyi şöyle bitireyim. AI analiz çalışıyor. Benim bunu göstermem Çalışıyor. gerekiyor. Ben Çalışmıyor bunu demedik mi? göstermezsem içimde kalır. Çok çalıştım ben bunları Evren. Bir saniye 2 dakika şunu göstereyim hemen. Ne oluyor, ne Eee, oluyor? evet. Tam Türk işi değil mi? Tam kapıdayken Evet tam Türk hoşça işi. kal derken yarım saat daha Evet. Bir kez daha kapıda yapayım. muhabbet. Yani bize confluence bölgelerini detaylı olarak veriyor. Bunu da göstermek istedim. Yani sol tarafta analizi görebiliyorsunuz. Ekranda size çizimlerini otomatik olarak yapıyor. 78.600, 78.700 bölgesinde hem key resistance hem haftalık resistance hem günlük resistance olduğunu bize bahsediyor. 78.200 bugün test ettiği yerde bir önceki günün volume area high bölgesinin ve scalp trap longların scalp trap olduklarından bahsediyor. Ayrıca 77.600 ve 77.900 bölgesinde de aynı şekilde scalp longların trap olduğundan bahsediyor. Aşağıda da burada da 76.400 bölgesi fiyatın destek aldığı olan bölgede de 3 günlük likidite bölgesinin oluştuğunu, 7 günlük likidite bölgesinin olduğunu, bir önceki haftanın volume area low bölgesinin burada olduğunu belirtip bize buralarda kısa perspektifte seçtiğiniz zaman diliminde tüm detaylarını size ekstra veriyor. Sonrasında burada bir kart bölümü var. Bu kartı da daha yeni yaptım. Onu da bir sonraki yayında anlatayım. 1 saat 40 dakika oldu. Kendinize çok iyi bakın. Ben yayını sonlandırıyorum. Söylemek Like istediğiniz bir şey vermiyorum. yoksa Benim söylemek evet istediğim ya lütfen like şu vermiyorum. yayınlara bir like verin. Ne olacak ki? Şöyle bak şurada aşağıda şurada like butonu var. Bizi izleyen arkadaşlar en azından şu anda 355 kişi var Twitter'da. Onların Sağ hepsi olun, şöyle bir var olun. alta bir like basarlarsa Hop. söz vallahi kim olduğunuza bakmayacağım. Siz like verin. Kendini belli etmek istemeyenler de var çünkü. Bakmayacağım kimlerin like verdiğine söz veriyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Hoşça kalın. Bu nedenle şimdi bu haftayı doğru okuyabilmek için fakat bu düşüşte çok soğukkanlıydı. Herkesin çok korktuğu yerde ben konuşmamayı tercih ederim. Bu bölgenin destek olarak görüldüğünden bahsediyorum.